Efendim bir kez daha selamlar. Güzel bir yaz sezonu yaklaşırken ben de her zaman yaptığım gibi sizlerin tatil seçiminize, otel seçiminize katkı sağlamak amacıyla otellere kendim gelerek filtresiz ve gerçek haliyle paylaştığım görüntülerden sizlere katkı sağlamaya gayret ediyorum. Bugün kapılarını birkaç gün önce açan çok üst segmentte özellikle zor beğenen misafirimizin gözdesi olmaya aday olduğuna inandığım XO Cape Ana'dan bahsedeceğim size. Gerçekten muazzam bir tesis olmuş burası. Zaten şu anda Fethiye'de olmamız da başlı başına bir ayrıcalık. Doğanın güzelliklerini bütün cömertliğiyle sergilediği muhteşem bir manzaraya bakıyorum şu anda. Birazdan göstereceğim size. Ama önce XO Cape Ana'dan biraz bahsetmek ve zaman kaybetmeden lobi resepsiyon alanından başlamak üzere tesisin özelliklerini anlatmak istiyorum size. Burası o kadar muazzam bir tesis ki ister balayı çifti olarak gelin, eşinizle beraber dinlenmek, keyif yapmak ve sessizlik içinde tatilin tadına varmak isteyin. Buna özel alanlar sunuyor size. Tamamen yetişkin misafirimize ayrılmış alanları ve odaları var. Bunun dışında çocuklarınızla beraber geliyorsanız muazzam bir aqua parkı, çok modern, gerçekten çok damlı bir mini kulübü ve akşamları rengarenk şovların gerçekleştirildiği bir sahne alanı var. Bunun dışında tabii ki çocuklu ailelerimiz için çok ayrı özel alanlar da sunuluyor. Tam 17 farklı havuzu var. Bu havuzların her birisi farklı ambiyanslarda, farklı dekorasyonlarda ama hepsinin ortak özelliği sıcak havalarda soğutmalı, serin havalarda ısıtmalı özelliğiyle sizleri karşılıyor. Bunun dışında yine birbirinden farklı restoranları var. Ana restoranlar dışında hem yetişkin misafirlerimiz için ayrı bir alakart restoran hem de çocuklu misafirlerimiz için yine ayrı ayrı alakart restoranlarda farklı ambiyanslarda ve dekorasyonlarda farklı lezzetler sunabiliyorlar. Bir tane Goat barı var. Orada inanılmaz güzel lezzetler 24 saat gündüz menüsü ayrı, gece menüsü ayrı olarak sunuluyor. Beyaz kumsallar üzerinde size Maldivleri aratmayacak manzarasıyla çok güzel şezlong alanları var. Hangi birini anlatayım ki? Bunları teker teker burada bahsetmek yerine göstererek keşif yolculuğuna davet etmek istiyorum size ve lobi alanına yönleneceğim. Gerçekten bu özel tesisi olabildiği kadar detaylı da size anlatmaya çalışacağım. Bu videomuzla beraber XO Cape Ana'da tatil yapmaya karar verirseniz lütfen bunun için aşağıdaki açıklama kısmında bulunan iletişim bilgilerimizden tatil ekibimize ulaşınız. Bu tercihiniz, bu değerlendirme bizim için çok çok kıymetli olacaktır. Bu takdiriniz bizim için çok çok kıymetli olacaktır. Emeğimizi takdiren size anlattığımız bu çalışmaların sizin değerlendirmenize katkı sağladığına karar verirseniz lütfen bunu bizden esirgemeyin diyelim. Tabii ki videoya başlarken beğeni ve abone tuşlarına basarsanız YouTube kanalımıza destek olarak videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlamış olursunuz diyorum. Artık çok da heyecanlıyım. Lafı çok daha fazla uzatmadan XO Cape Ana keşfimize başlıyoruz. Buyurun lütfen. XO Cape Ana'da az önce sahilde çok güzel dekoratif bir havuzun önünde açılış konuşması yapmıştık. Şimdi de sizler otele ilk geldiğinizde giriş yapacağınız, aracınızı teslim edeceğiniz, karşılanacağınız ve karşılandığınız bölümleri göstermek istiyorum. Nurettin günaydın. Günaydın, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Ve XO Cape Ana'ya hoş geldiniz diyerek ilk intibayı, ilk görüntüleri sizlerle paylaşmaya başlayalım. Oldukça modern, son derece lüks bir lobi resepsiyon alanındayız. Sanatsal dokunuşlarla, özel aydınlatmalarla hazırlanmış bir dekorasyona sahip. Yine son derece modern bir resepsiyon alanı var. Burada otele yeni giriş yapan misafirimizin karşılandığı, şampanyalarının, makaronlarının, çikolataların ikram edildiği bölüm var. Ve bunun dışında tabii birçok hizmet alanını adım adım sizlere göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Özellikle çocuksuz gelen ve çocuklara gelen misafirimizin ayrı ayrı dinlenebilmene imkan sağlayan lounge alanları var. Bunları göstereceğim size. İsterseniz yavaş yavaş ilerleyelim ve XO Cape Ana'da giriş yaptıktan sonra tatlı atıştırmalıklarınızı, şampanyanızı aldınız. Şöyle bir yol yorgunluğu atmak üzere dinlenmek için koltuklara oturdunuz. Bu arada tabii masanıza da servisinizi arkadaşlarımız yapabiliyorlar. Asistan arkadaşlarımız otele giriş yapmanızı ve hızlıca tatile başlamanızı sağlayacak şekilde giriş işlemlerini başlatıyorlar. Ve bu bölümde çok önemli bir bilgi vermek istiyorum size. Tesiste çocuksuz misafirlerimizin ve çocuklarıyla gelen ailelerimizin ayrı ayrı kullanabilecekleri alanlar var. Bu hem konaklama bloklarından, restoranlarına, havuzlarından sahile kadar özel kullanım alanları sunabilen bir sistemle size sunuluyor. Ve resepsiyonda da daha ilk giriş anından itibaren mesela balayı çiftlerimizin ya da eşiyle beraber daha sessiz, daha sakin, dinlendirici bir tatil ortamı arayan misafirlerimizin kullanabileceği lounge alanları var. Mesela Rose Room'dan bahsedeceğim size. Bugün hemen yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Daha sakin, daha dingin, biraz daha sessiz ortamlarda tatil yapmak isteyen misafirimizin dinlenmeleri için ve otele ilk giriş yaptıklarında ya da otelden ayrılırken hani böyle kısa dinlenme araları oluyor ya,
O zamanlarda kullanabilmesi için Rose Room oluşturulmuş. Son derece keyifli, son derece modern, yumuşak bir müzik, yumuşak ışıklandırmalar, çok da hoş bir havuz dekoruyla, asırlık zeytin ağaçlarının da manzarasıyla lobi resepsiyon alanında tekrar diyorum çocuksuz misafirlerin rahat rahat eşinizle kokteylinizi, kahvenizi içerek tatile başlamanızı sağlıyorlar. Şimdi karşı tarafa Crescendo'ya geçeceğim. Orası da çocuklu misafir için ayrılmış durumda. Ama tabii ben Rose'umdan biraz daha görüntüler sunmak istiyorum. Dilerseniz hemen şuradaki kapıdan terasa çıkarak sigara kullanan misafirlerimiz özellikle bunu merak ediyor olabilirler. Rose'um teras kısmını da şöyle kısaca göstermek istiyorum. Burada çok güzel dekoratif bir havuz var ve dinlenme alanları oluşturulmuş. Şimdi isterseniz bir de Crescendo'yu gösterelim. Sonra keşfimize devam edelim. Şimdi çocuksuz gelen misafirlerimiz için özelleştirilmiş bir alan. Yani Rose'um'dan bahsettik ama ya çocuklu gelen misafirlerimiz tabii ki onlar için de tüm kullanım alanları hizmete sunulmuş durumda. Hatta yine onların da keyifle kullanabileceği Crescendo Bar'ı göstermek isterim. Bu alan tüm misafirlerin kullanımına açık. Yine çok keyifli, çok konforlu bir lounge alanı, dinlenme alanı. Son derece modern, son derece rahatlatıcı, güzel pastel renklerle burada dinlenirken örneğin odanızın hazırlanmasını bekliyor olabilirsiniz. Veya odadan çıkış yapmışsınızdır, transfer saatinizi bekliyor olabilirsiniz. Bu alanları kullanabilirsiniz. Crescendo Bar sabah saat 8'de açılıyor. Gece saat 24'e kadar misafirimiz hizmet veriyor. Çok yüksek standartta, premium seviyede özel markaların konsept haline sunulduğunu yine turumuz sırasında ve çekimlerim sırasında anlatacağım. Ama daha ilk adımda Crescendo Bar'da da gördüğünüz gibi burada birçok premium marka içecek konsept halinde sizlere sunuluyor. Elbette çayınız, kahveniz, şişe meşrubatlarınız, kutu meşrubatlarınız sonra kaliteli bir şekilde daha ilk adımda sizleri karşılayan konsept halindeki hizmetlerden olacaktır. Bu arada 24 saat açık Goat Bar buraya sadece şöyle bir 30 metre ileride. Hani sabah 8'de açılıyor, gece 24'te kapanıyor değil ki aklınıza bir şey takılmasın diye söylüyorum. Birazdan Kral Yolu'na çıkacağız. Tatilin başladığı yoldan yürüyeceğiz ve sahile doğru keşfimize devam edeceğiz. Ve bahsettiğim gibi şöyle bir belki 30-40 metre ileride Goat Bar'da 24 saat açık olarak misafirlerimize yine yüksek derecede premium ve kaliteli içecekleri sunabiliyor. Oradan da bahsedeceğiz. Şimdi lobi resepsiyonunu böyle gösterdik. Bir göz daha atalım. Ondan sonra yavaş yavaş tatil başlasın diyerek denize doğru ilerleyelim. Bu arada XO Cape Arna'ya giriş yapar yapmaz resepsiyon bölümünde de arkadaşlarımız gayet şık bir şekilde sizleri bekliyor. Elif Hanım var, Ozan Bey var, Burhan Bey var ve diğer ekip arkadaşlarımız tabii şifrelerine göre hazır bir halde sizi burada karşılayacaklar. Biz de keşfimize, turumuza onlarla sizi kısaca tanıştırarak devam etmiş olacağız. Buyurun. Ve tatil başlasın diyerek XO Cape Arna'nın muhteşem özelliklerini size anlatmak üzere Kral Yolu'na ilk adımlarımızı atıyoruz. Lobi resepsiyon alanındaki bilgilendirmelerimizden sonra bu muhteşem Fethiye'nin doğasıyla sizleri buluşturacağını daha en baştan anlayacağımız çok güzel bir manzaranın yolun sonunda sizleri beklediğini gözlemlediğimiz Kral Yolu'ndayız. Ve bu yolun sağında solunda hem oda blokları, resort oda blokları hem de çok güzel hizmet alanları var. Bunlardan bahsedeceğim size. Ama daha ilk adımlarımızda hemen şunu söylemek istiyorum. Giriş sırasında ben çocuksuz misafirimiz ve çocuklu ailelerimiz için ayrı ayrı özelleştirilmiş alanlar olduğunu söylemiştim ve lobi alanındayken bile bunlardan size bahsetmiştim. Şu anda tesisin resort bölümündeyiz. Tesisteki bütün bloklar birbirinin aynı mimarisinde olmasına rağmen kendi içlerine özelleştirilmiş farklı kategorilerde odalar var. Sizler beklentinize göre, kişi sayınıza göre aile odalarından veya direkt havuza girilebilen simap özellikle odalardan ya da balayı çifti olarak ya da eşinizle beraber bir kutlama yapmak üzere geldiyseniz jacuzzi'li odalardan herhangi birini beklentinize göre seçebiliyorsunuz. Bunların hepsi bu gördüğünüz bloklarda yer alıyor. Mesela club bölümünde sadece çocuksuz misafirimiz için, resort bölümünde ise tüm misafirlerimizin çocuklu veya çocuksuz fark etmek için konaklayabileceği özellikle ayrıştırılmış durumda. Bunlardan size bahsedeceğim. Şimdi çok fazla kafanızı karıştırmadan şu yolun sonundaki muhteşem manzaraya doğru ilerlemek istiyorum ve bu yol üzerindeki hizmet alanlarını sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi yavaş yavaş ilerlerken bir taraftan size bilgi vermek istiyorum. Tesisin ne kadar kompakt ve kolay kullanımlı bir yapıya sahip olduğunu göstermek üzere hemen lobi resepsiyona 1 dakika mesafede Kral Yolu'nun ortasında durdum. İşte bu alanda bir tarafımızda spa merkezi, fitness center gibi özel alanlar var. Keyif alanları var. Yine dinlenme alanları var. Diğer tarafta ise aslında çocukların çok ilgileneceğini düşündüğüm inanılmaz modern ve oldukça donanımlı bir mini kulüp var. Onun sonrasında da yine aqua park ve ıslak oyun alanları var. Yani biz şu anda bulunduğumuz noktada aslında birçok kullanım alanına çok yakın bir bölümdeyiz. Şimdi
İsterseniz yavaş yavaş yeme içme alanına devam edelim. Misafirler yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Ortalık çok hareketlenmeden size otelin havuzlarını ve sahilini göstermek istiyorum. Sonra tekrar bu tarafa geri döneceğim. Buyurun lütfen. Şimdi Goat Sports Pub'a gelmişken burayı detaylıca anlatmak istiyorum ve sizin bu bölümle ilgili özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir keyif noktası. Tesisin tam kalbinde, birçok noktaya çok yakın mesafede bir lezzet ve keyif durağı ve Goat'ın 24 saat açık olduğunu en baştan hatırlatarak dekorasyonuyla ilgili ve sunumlarıyla ilgili size bilgi vermek üzere anlatmaya başlamak istiyorum. Arkadaşlar sabah saatlerinin hazırlıklarını yapıyorlar. İçerideki dekorasyon biraz böyle Irish pub tarzında. Tabii ki büyük ekranlarda maç izleyebileceğiniz, bilardo oynayabileceğiniz, yine farklı masa oyunları falan da var arka tarafta. Aynı zamanda karşıda bir perde var bakın. Bazı akşamlar burada canlı müzik programları da misafirlerimiz için sergileniyor. Yani çok güzel bir keyif durağı. Bu keyfinizi tabii ki gerçekleştirirken çok da güzel lezzetler sizi bekliyor olacak. Öncelikle XOK Parna'nın genel bar konsepti hakkında size fikir verecek en donanımlı noktalardan birisi burası. Birbirinden farklı markalarda draft biralar veya şişe biralar tercih edebilirsiniz. Bunun dışında premium marka birçok alkollü içeceği konsept halinde alabilirsiniz ama çok daha önemli bilgi vereceğim size. XO Cape Arna'da miktolog arkadaşların sizlerin damak zevkinize uygun şekilde sunabileceği inanılmaz güzel imza kokteylleri var. Hatta bu anlamda bir laboratuvarları bile var. Bunu size videonun ilerleyen bölümlerine göstermeye gayret edeceğim. Gerçekten çok profesyonel bir dokunuş yapmışlar bu anlamda. Bakın hemen şurada gördüğümüz küçük fıçılarda infuz edilen çeşitli aromalarda alkollü içecek sunumları yapılabilen mekanizmalar da var. Tabii ki bunun dışında çayınız, kahveniz, mesela tüm meşrubatlar yine şişe olarak servis ediliyor. Ve böyle güzel bir alanda çok daha önemli bir şey söyleyeceğim size. Barın dışında Goat Sports Pub'da inanılmaz güzel menüler var. Sadece alkolle beraber tadabileceğiniz sinek sunumlar değil, neredeyse bir alakart seviyesinde. Mesela dün akşam şefin spesiyeli bir dana kaburga vardı, fırınlanmış, 12 saat fırınlanmış. İnanılmaz güzeldi. Biz ana restorana gitme gereği duymadan burada yemek alma keyfi yaşadık. Bakın Karekod'dan açılan menüden siparişinizi verebiliyorsunuz ve her ne kadar bir sports pub hüviyetinde olsa da Mehmet Şefim günaydın. Mehmet Şefimi yakaladım. Nasılsın? Hoş geldin. Sağ olasın. Ne var ne yok? İyi Allah'a şükür valla. Nasıl Şimdi, iyisin? Aynı. iyi yakaladım seni. Sabah hazırlığı yapıyorsunuz. Şimdi Mehmet Şef'le tabii önceden tanışıyoruz. Burada karşılaştık. Aslında XOK Parna'da birbirinden tecrübeli, başka otellerde yıllarca görev yapmış birçok arkadaşımızla karşılaştık. Tabii. Ben Mehmet Şef'imi burada görünce bunu size ifade etmek istedim. Yani otelde birçok şeyi çok lüks yapabilirsiniz ama hizmet noktasında böyle tecrübeli arkadaşa ihtiyaç var. Çok teşekkürler abi. Valla burada çok güzel bir ekip kuruyoruz şu an. Kurmuşsunuz zaten. Kurduk. Ben şimdi oteli yeni açtınız ama sanki aylardır açık gibi. Gerçekten çok keyifli hal yani. Evet. Fethiye'ye XOK Parna adını böyle altın harflerle yazdırdık. İmzalı almış. bir şekilde giriş yaptık. Mehmet Şef, İnşallah sözünü bizim için de keseceğim. güzel olacak. Sözünü keseceğim, affedersin. Sadece Fethiye değil, bence Türkiye'nin imza otellerinden birisi olmuş burası. Tabii ki. Tabii ki. Çok güzel oldu. Menülerimiz harika oldu. Zaten Mustafa Gündüz eşliğinde mutfak olarak çok güzel bir ekip kurduk. Ve ayrıca yemeklerimiz, Michelin tarzında restoranlarımız, Michelin yıldızlı şeflerimizi getirdik buraya İstanbul'dan, Antalya'dan ve çok güzel bir ekip kuruldu. Harika. Fine dining konseptinde menüleriniz var. Tabii Alakartlarda ki. sunuluyor. Çoğu yere baktığımızda zaten çoğu menülerimiz fine dining. Herkese güzel bir hizmet vermek için güzel tabaklarda, güzel şık bir şekilde yemeklerimizi servis ediyoruz. Bar da aynı şekilde. Çok güzel kokteyllerimiz var. Ben bir laboratuvar bile gördüm ya. İnfuz Evet. yapılan. Değil mi? Çok farklı. Evet, burada bir laboratuvar kurduk. Orada hani yemeği ver, Evet. sana barda içecek olarak teslim ediyorlar. Harika. Gerçekten çok O güzel. derece- Yani makarnanın hatta özel sebzelerin, meyvelerin bile şeyleri vardı. Alkol aromaları vardı. Evet, alkollü. Şimdi soracağım Mehmet Şef'im. Kaç tane alakart restoran var tesiste? Toplam 12 tane var. 12 tane alakart restoran Evet. var. Dün akşam şefin spesiyeli olarak bir dana kaburga tattık. Yani restorana gitme gereği duymadık. O kadar güzeldi. Üstelik henüz şeydeyiz yani. Goat Sports Pub'dayız. Evet. Ya burada şefin spesiyalleri adında 2 tane yemek koyduk. Bir dana kaburga ve ayrıca narenciye soslu levrek. Şu anda da çok beğeniliyor. Enfes, çok güzeldi. Dana asadoyu da şu an toplam ortalama 48 saatte pişiriyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz ve daha lezzetini, suyunu içinde bırakıyoruz. Bu yüzden de misafirlerimiz çok beğeniyor. Bizi mutlu ediyor. Harika. Mehmet Şef'im, anlatacak çok şeyin olduğunu biliyorum.
Ama biz ortalık kalabalık olmadan sabah saatlerinde şöyle bir havuzları, sahili falan çekmemiz lazım. Seninle ayrıyeten yine buluşuruz, olur mu? Tamamdır. Kolay Çok gelsin. teşekkür ederim. Kolay Kendine gelsin. bak. Evet, şimdi Goaz'taki anlatımlarını bitirdik. Hemen karşıya geçeceğiz. Orada da çok güzel çikolataların, pastaların, tatların olduğu bir pastane bölümü var. Ve turumuza, keşfimize devam edeceğiz. Şimdi Goaz Sports Pub'dan çıktık. Yine sabah henüz erken saatler ama ben pastane ve çay maydan bahsetmek istiyorum size. Burası saat 10'da açılıyor aslında. Şu anda saat 9. Misafirleriniz kahvaltıdalar. Ama ben kalabalık olmadan, yoğunlaşmadan hem Clementine Patisserie'yi hem de yanındaki Tea House'u, çay mayayı size detaylıca anlatmak istiyorum. Ne kadar güzel bir dekorasyona sahip olduğunu, özellikle gün içerisinde tatlı atıştırmalıklar için ihtiyaç duyduğunuzda, kan şekeriniz düştüğünde böyle saat 3 gibi, 4 gibi, 5 gibi burası inanılmaz keyifli oluyor. Geldiğiniz zaman size çok lezzetli waffle'lar, burada hazırlanmış özel çikolatalar ve çok da güzel international pastalar sunabiliyorlar. Şu anda hazırlık aşamasında olduğunu bir kez daha söylüyorum. Şef arkadaşlarımız tamamen taze, günlük ve burada yapılan ürünleri yavaş yavaş dizmeye başladılar. Bir saat sonra hazır olacak. Ben tekrar buraya gelerek görüntüleri çekeceğim, ekleyeceğim. Bakın diğer oturma alanlarını göstermek istiyorum size. Sabah 10'dan gece saat 22'ye kadar açık burası. Ve tüm bu bahsettiğim sunumlar bu saat içerisinde konsept halinde tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bakın burada bir çikolata atölyesi var. Yine çikolatalar tamamen buradaki ustalar, şefler tarafından hazırlanıyor, sunuluyor. Yan tarafta bir waffle durağı var ve dinlenme alanları da oldukça keyifli. Ve Clementine Patisserie bölümünün hemen yan tarafında da birbirinden farklı çayları deneyimleyebileceğiniz, zannediyorum 50'den fazla çay çeşidini tadabileceğiniz çay mayı var. Burayı da göstermek istiyorum size. Şimdi Goaz Cafe ile ilgili bir bilgi daha eklemek istiyorum bu bölümde. Tabii tesiste kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ana restoranda açık olarak alabiliyorsunuz. Bir de Club bölümündeki blokta, Seasons restoranda, yetişkin misafirlerinin kullandığı alanda yine kahvaltı, öğle, akşam yemekleri değişik menülerle sizlere sunuluyor. Bu arada Goaz Sports Pub'da da İsterseniz sabah saatlerinde öğlen 12'ye kadar böyle güzel bir serpme kahvaltıyı konsept halinde ekstra ücret ödemeden alabileceğinizi göstermek istedim. Serpme kahvaltı seven misafirlerimiz bu alanı gayet keyifle değerlendirebilirler. Bu arada resort bloklarının ortasındayız, hayatın içindeyiz. Gayet cıvıl cıvıl bir ortam var. Resepsiyon çok yakınımızda, deniz çok yakınımızda ve gayet keyifle sıcaklarımızı isteğimiz şeklinde sipariş verebiliyoruz. Omletlerimizi keyfimizin, damak zevkimizin istediği şekilde sipariş verebiliyoruz. Peynir tabağıyla, salatalarıyla, kruvasanları, simitleri, özel ekmekleriyle ve birazdan su böreği de gelecek. Böyle güzel bir serpme kahvaltıyı da yine XOK Parna'da tekrar diyorum konsept dahilinde değerlenebileceğinizi bu bölümde aktarmak istedim. Şimdi Clementine Patisserie'nin hemen yan tarafındaki çay maydan bahsedeceğim size. Orada da tabii birbirinden farklı çeşitlerde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu veya damak zevkinin size hitap ettiği çeşitlerde tam kaç çeşit çayımız var? 80 çeşit çay sunuluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bulunduğumuz alan gerçekten bir keyif alanı ve tatil sırasında gerek karşıdaki Goaz Sports Pub'da, gerek Clementine Patisserie'de, gerekse Çay Mayı'de ve ön taraftaki bar kısımlarında çok lüks bir şehrin caddesinde deniz manzaralı, havuz manzaralı ve tatil konseptinde dinlenebildiğinizi hissediyorsunuz. Cıvıl cıvıl oluyor burası. Gerçekten çok keyifli oluyor. Clementine'i gösterdikten sonra Çay Mayı'yı da çok kısaca göstermek istiyorum size dekorasyonla ilgili. Ezgi Hanım günaydın tekrar. Şu 80 çeşit çaydan biraz bahsetmek istiyoruz. Tabii ki de buyurun. Evet. Çaydan ziyade çok güzel kahve kokusu geldi sabah saatlerinde. Arkadaşlar günaydın herkese. Onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Dedik ki hani sabah erken saatlerde bir çekim yapıyoruz. Birazdan burası kahvaltıdan çıkmış kahve siparişlerini veren misafirlerle dolacaktır. Gördüğümüz gibi çok profesyonel hazırlanmış ve hemen Clementine Patisserie'nin yan tarafında, yani çayınızı aldıktan sonra pastalarınızı, çikolatalarınızı, tatlarınızı da buradan sipariş verebileceksiniz diyelim. Ve şimdi tekrar yavaş yavaş turumuza devam edelim. Kral yolunun yavaş yavaş sonuna geldik. Denizle, havuzla buluşma zamanı yaklaşıyor. Ama hizmet noktaları hala bitmedi. Şimdi Goaz Pub'dan sonra karşıda Clementine ve Çay Mayı birkaç adım mesafede sizlere anlattım. Şimdi de Barrio Gitano'ya geldik. Burası biraz daha
ne diyelim öyle Latin tarzda dekore edilmiş ve misafirlerimizin yine konsept halinde alkollü ve alkol çiçeklerini sipariş verebilecekleri, aynı zamanda patenli arkadaşlarımızın da şezlonglara servis aldığı bir bar olarak hizmet veriyor. Bayram kolay gelsin. Teşekkürler. Ve burada hem çok hoş bir dekorasyon var hem de havuza en yakın barlardan bir tanesi olarak size göstermek istedim. Aynen diğer barlarda olduğu gibi burada da premium marka içecekler, çayınız, kahveniz veya imza kokteyllerinden damak zevkinize uygun siparişler verebilirsiniz. Her ne kadar buradaki arkadaşlar alınmasınlar ama bence otelin en keyifli barı Tulum. Katılıyor musunuz bana? Bilmiyorum. Birazdan Tulum'a geçeceğim. Dün orada bir kahve içme imkanı buldum. Tabii tesiste çok farklı ambiyanslarda, farklı konseptlerde barlar var. Size hitap eden herhangi birini seçebilirsiniz keyfinizi gerçekleştirirken. Ama sahile geçtiğimiz zaman da yine farklı konseptteki barları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi yavaş yavaş havuzları anlatarak sahile doğru ilerlemeye başlayabiliriz. Şimdi keşfimiz devam ediyor. Kral Yolu da devam ediyor. Biz bu yol üzerindeki diğer hizmet alanlarını göstermeye devam edeceğiz size. Buradaki muhteşem manzarayı şöyle bir kez daha videoya eklemek istedim. Aslında lobi ve resepsiyondan çıktığımız andan itibaren şöyle ben mesafeyi de bir daha göstermek istiyorum size. Bakın sadece 1 dakikalık bir yürüyüşle aslında havuzların bulunduğu yere ulaşabiliyorsunuz. Çok kompakt bir tesis gerçekten. Resort olarak isimlendirilen bloklar burada. Hemen yan tarafta da club bölümü var ve club bölümündeki blokta da yine aynı bir blokta orada yer alıyor. Sadece çocuksuz misafirler kullanım yapabiliyorlar. O alanları ayrı ayrı anlatacağım size. Şimdi bu arada bir de İtalyan alakart restoran var hemen köşede. Öğle saatlerinde açılıyor. Gündüz menüleri rezervasyonsuz ve konsept halinde. Akşam menüleri de rezervasyonlu ve konaklamalı süresinde bir defa ücretsiz olarak İtalyan alakartında değerlendirebiliyorsunuz. Başka alakartlar da var tabii, onları göstereceğim. Çok sayıda farklı ambiyansta, farklı dekorasyonda, farklı lezzetler sunan restoranları var. Aynen barlarda olduğu gibi. Bunları da videomuzun ilerleyen bölümlerinde size teker teker anlatacağız. Şimdi sahile doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Kral Yolu üzerindeki keşfimiz devam ediyor. Biz resepsiyon lobi alanından çıktık ve resort blokları olarak isimlendirilen blokların arasında çok güzel lezzet ve keyif durakları vardı. Bunlardan bahsettik. Havuzlara kadar geldik. Çok sayıda havuz var. Bunları göstermeye çalışacağım size. Ve Kral Yolu'nun devamında da muhteşem bir manzaraya doğru ilerlerken sağlı sollu yine hizmet noktaları var. Barlar var, sinek restoranlar var, beach voley alanı var. Tulum Bar var. Orası benim favorim. Orayı özellikle göstereceğim size. Ama öncelikle bu dekoratif havuzları kısaca bir göstermek istedim. Drone görüntüleri de ekleyerek size otelin ne kadar çok sayıda havuzu olduğunu göstermek istiyorum ve her bir havuzun özellikle sıcak havalarda, Temmuz'da, Ağustos'ta soğutmalı olarak hizmet verdiğini, havuz keyfini tam olarak alabileceğinizi bu noktadayken belirtmek isterim. Zaten ne kadar dekoratif ve görüntü itibariyle çok hoş bir ambiyansa sahip olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Bu arada bir ek bilgi vermek istiyorum buradayken size. Tesisin blokları birbirine paralel olarak denize dik uzanıyor. Ve bizim arkamızda kalan Kral Yolu olarak isimlendirdiğimiz yolun etrafındaki bloklar resort bloklar. Evet, karşıdaki blok ise bana göre sağ çaprazdaki blok ise club blok olarak isimlendiriliyor. Club blok ve önündeki hizmet alanları sadece yetişkin misafirlerimize ve çocuksuz misafirlerimize hizmet veriyor. O alanı ayrıyeten göstereceğim. Şu anda bulunduğumuz bölümde ise çocuklu veya çocuksuz fark etmez tüm misafirlerimiz serbestçe kullanım yapabiliyorlar. Bu arada havuzların sıcak havalarda soğutmalı özenle bahsettik ya, tabii ki serin havalarda mesela şu anda bu havuz 28 derece ısıtmalı olarak sunuluyor. Yani havuzların hepsi aquapark havuzu dahil ısıtmalı ve soğutmalı olarak hizmet veriyor. Çok önemli bir ayrıntı. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi Kral Yolu'ndan denize doğru yürüyüşümüz devam ediyor. XOK Parna'nın havuzlar arasında gezerken birçok farklı konsepte barla karşılaşabilirsiniz. Şu anda Mehmet kardeşim neydi ismi? Family Pool Bar'dayız. Burası sabah saat 9'da açılıyor. Akşam saat 6'ya kadar misafirlerimize hem böyle güzel bir masa düzeni var hem de havuzların yanı başında şezlonglar var. İsterseniz şezlonglarınızda, bu arada şezlonglara servis yapıldığını tekrar hatırlatayım. Hem havuz etrafında hem de sahildeki tüm şezlonglara servis yapılabiliyor. Ve gördüğünüz gibi havuzda birkaç adım mesafede isterseniz Karekod'dan açılan menüden sipariş verebilirsiniz. İsterseniz patenli arkadaşlara sipariş verebilirsiniz. İsterseniz de kendiniz hemen barın yanındaki bu bistro sandalyelerde, güzel dekoratif sandalyelerde oturarak Mehmet kardeşime siparişinizi verebilirsiniz. Kolay gelsin tekrar. Size de kolay gelsin. İşler kesat galiba. Ha? Aman kesat olsun ya. Bu aralar böyle. En zor iş sizinki valla. Sizin oluyor. İsim neydi kardeşim? Onur. Onur kolay gelsin. Yaz geliyor, işin zor. Takip ediyorum Instagram. Eyvallah, çok sağ ol Onur. Kolay gelsin. Tamam.
Evet. Şimdi Onur'la Mehmet'le selamlaştık. Şu dekoratif köprüden geçerek turumuza devam edelim. Şimdi Kral Yolu'ndan artık yavaş yavaş denize doğru iyice yaklaştık. Güzel bir havuz görüntüsü eşliğinde havlu deskini de gösterelim. Aslında XO Cape Arena'da birçok noktada çok dekoratif güzel havlu deskleri var. Yani illa buraya gelmek zorunda değilsiniz. Mesela şöyle devam edelim. Birçok noktada havlulara çok kolay erişebileceğiniz güzel standlar yapılmış. Onları göstereceğim size. Sağ tarafımızda yoga alanı. Yine sabah saatlerinde burada aerobik, jimnastik vesaire programlar yapılıyor. Yine sağ tarafta işte hani yine çim alan üzerinde gördüğünüz gibi futbol oynuyorlar. Güzel eğlenceli aktiviteler yapılıyor. Sol tarafta çok önemli bir nokta var. Özellikle deniz keyfi yapan misafirlerimizin burada inanılmaz lezzetli menüler alabileceği Tiny Bites isimli ne diyelim beach snack bölümü. Ama hani bir snack derken bile o snack menülerinin ne kadar detaylı, ne kadar ustalıkla, titizlikle sunulduğunu öğle saatlerine göstereceğim size. Saat 12'den sonra hizmete girecek. Biz şimdi sabah saatlerinde şu sahil bölümünü tam olarak bitirmek istiyoruz. Ve Tulum Bar'a geldik. Benim favorim burası bu arada. En keyifli bar. Hemen şurada beach volley alanı var ve sonra sahile kavuşmuş olacağız. Videomuzun bu bölümünde özellikle deniz seven misafirimizin, sahilde, plajda tatil keyfi yapmak isteyen misafirimizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm, anlayacağınız üzere plaj ve sahil bölümüne geldik. Şimdi burada öncelikle tesisin oldukça geniş bir kullanım alanı olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda şezlonglar, şemsiyeler var ve gördüğünüz gibi sonra konforlu yatak minderli şezlonglar bunlar. Misafirlerimiz şezlonglarına servis hizmeti alarak da kokteyllerinizi, içeceklerinizi, çayınızı, kahvenizi garson arkadaşlarımız gün boyunca şezlonglarına servis yapıyorlar ve misafirimizin plaj keyfini, deniz keyfini çok daha mutlu bir şekilde geçirmelerini sağlıyorlar. Bu alanda tabii hem beyaz kumlu bölümler var hem normal kumlu bölümler var. Otel tarafından rehabilite edilerek yani sizlerin keyfinize göre kullanabileceğiniz alanlar yaratılmış durumda. Sahil bölümüne doğru ilerlediğimizde de zaten Fethiye'nin muhteşem doğal atmosferinin size inanılmaz güzel bir manzara sunduğunu da görebiliyorsunuz. Şimdi buradan biraz daha bahsetmek istiyorum size. Tesisin aslında bu geniş ve güzel sahil yapısının enfes bir manzaraya hakim olması tatil keyfinizi fazlasıyla artırıyor. Bunun dışında şu anda bulunduğumuz sahil Çalış bölgesi. Çalış sahili olarak isimlendiriliyor. Aslında Çalış sahili Fethiye'ye şu anda ortalama biz zannediyorum 10 kilometre mesafedeyiz. Fethiye'nin son kısımlarından başlıyor ve şu anda bulunduğumuz yere kadar uzanıyor. Ve bir tarafımızda Göcek bölgesi, diğer tarafımızda da Babadağ'ın silüetiyle Fethiye Körfezi dediğimiz bu alan size muhteşem manzaralar sunuyor. Gördüğümüz kazıklar karetta kaplumbağalarının yumurtlama alanlarının başladığı alanı gösteriyor. Yani şezlonglar bu alandan sonrasına konulamıyor. Dolayısıyla biraz daha geride ama buradan bir kez daha göstereyim. Çok sayıda şezlonglar, şemsiyeler var. Özellikle belirtmek isterim ki yetişkin misafirlerimizin kullanabildiği, dinlenebildiği daha sessiz bir plaj alanında hemen bir ileride görünen beyaz kumlu alanda onları bekliyor. Tabii ki çocuklarla beraber ailecek plaj kullanmak isteyen misafirlerimizin alanları çok daha fazla sayıda şezlong içeriyor. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Tabii ki yine en çok merak edilen konu, isterseniz denize doğru yaklaşalım ve denizin zemin yapısından bahsedelim. Bu arada denize doğru yürürken de Fethiye'de yapılabilecek güzel gezilerden bahsedelim. Mesela sağ tarafımızda Göcek koyları var ve biraz ileride 12 adalar var. Tabii ki Babadağ'ın eteklerinde Ölüdeniz var. Türkiye'nin en güzel doğal güzelliklerinden birisi diyelim. Ve bu alanları gezmeye gidebilirsiniz. Hatta güzel günübirlik tekne turları yapabilirsiniz. Bu tekne turları da hem Fethiye'den hem de Göcek'ten hareket ediyor. Bunun dışında tabii Dalyan'dan bahsedebiliriz. İztuzu plajından bahsedebiliriz. Veya işte Fethiye bölgesinde gezilebilecek diğer doğal güzellikler, Babadağ'da yamaç paraşütü gibi birçok aktiviteden de bahsedebiliriz. Bu arada sahile kadar geldik. Şimdi denizin genel yapısı tabii mavi bayraklı tertemiz bir sahile sahip. Minik çakıllardan oluşan ve sığdan derine yürüyerek girebileceğiniz bir yapı sahil bölümünde zemin olarak size karşılayacak. Tamamen kumsal diyemeyiz. Kum çakıl karışık diyeceğiz. Ama burada herhangi bir şekilde kayalık yok mesela. Yani siz denize girdikten sonra isterseniz bu karşıda gördüğünüz dubadan veya hemen yandaki yine duba iskeleden direklerinden de denize girebiliyorsunuz. Şimdi buradaki çakıllar kesinlikle hani sizi rahatsız edecek ya da zarar verecek bir yapıya sahip değil. Ama isterseniz yine de bir deniz ayakkabısı yanınıza getirerek
çok daha rahat bir şekilde denize girebilirsiniz. Ortalama 8-10 metre sığdan derine birden derinleşmeden yürüyerek deniz keyfi yapabileceğinizi bir kez daha burada göstermiş olduk. Şimdi yavaş yavaş tekrar sahil bölümünden otele doğru ilerleyebiliriz. Bu bölümde XO Cape Arna'da balayı tatili olarak tercih ederek rezervasyon yaptıran veya eşiyle beraber baş başa daha sessiz, sakin, dinlendirici alanlar kullanmak isteyen misafirlerimize özel olarak ayrılmış club bölümünde olduğumuzu söylemek istiyorum. Şu anda gördüğümüz havuz tamamen çocuksuz misafirlerin kullanımına sunulmuş bir havuz ama bunun dışında hemen geriye doğru döneceğiz. Bakın arkamda gördüğümüz blok club bölümü olarak isimlendiriliyor ve bir güzel panoramik havuz daha var orada. Hemen arkasında bir restoran var ve üst tarafında bir alakart restoran. Tamamen çocuksuz misafir almış durumda. Hatta bu gördüğümüz bloktaki odaların tamamı çocuksuz misafirlerimize rezervasyon hizmeti sunulan, blokajı yapılan odalar olarak ayrılmış durumda. Beyaz kumlu, çok rahat ve keyifli şezlongların bulunduğu sahiliyle enfes de bir Fethiye manzarasıyla, çok güzel bir deniz manzarasıyla misafire sunuluyor. Bu bölümde de bir bar ve aynı zamanda sinek sunumlar yapan restoran mevcut. Misafirlerimiz burada keyif yaparken şezlonglarına servis olmak üzere alkollü içeceklerini, kokteylin sipariş verebiliyorlar. Acıktıklarında ise dilerlerse birazdan daha detaylı göstereceğim çok şık bir restoran orası. Season restoranda hizmet alabiliyorlar. Veya burada pizzalarını, hamburgerlerini, salatalarını, pidelerini söyleyerek sahilde bir öğün yapabiliyorlar. Kısaca anlattım size. Birazdan sahile doğru yürüyeceğim. Ama şimdi kısa bir kahvaltı arası vermek istiyorum. Ve Seasons restoranı sadece yetişkin misafirlerimizin kullanımına açık olan bölümde, club bölümündeki restoranı size göstermek istiyorum. Club bölümünde yani çocuksuz gelen misafirlerimizin kullandığı odaların hemen zemin katındaki restorana geldik. Bu restoran misafirlerimize sabah saatlerinde kahvaltı menüleri, öğleden itibaren güzel gündüz menüleri, çok güzel ızgaraları var, çok güzel salataları, çok güzel her şey fine dining konseptinde menüleri var. Ve akşam saatlerinde yine alakart menülerle, Türk ve dünya mutfağından lezzetlerle inanılmaz şık bir ortamda sunuyor. Ve ben size fikir vermek adına şimdi gündüz saatlerinde şöyle bir görselleri paylaşmak istiyorum. Tabii burada aslında biz alakart diyoruz ancak mesela şöyle ilerleyelim. Dilerseniz kendi seçiminizi yapabileceğiniz lezzetler de mesela tencere yemekleri gibi veya ileride hemen şöyle birkaç adım atarak ilerleyelim. Soğuk mezeler ve salata büfesi gibi kendi seçiminizi yapabileceğiniz büfeler de mevcut. Ama hemen tekrar etmek isterim ki esas konsept alakart. Yani siz masanıza oturup siparişinizi kare koddan açılan menüden kendi tercihinize göre verebilirsiniz. Bakın burada ızgara menüleriyle ilgili örnekler var. Ahtapot ızgara, balık ızgara, pirzolanız, bonfileniz, köfte veya tavuk seçenekleri gibi ızgara seçeneklerinizi şef arkadaşlarımız sizin için anlık olarak ne diyelim sıcak şekilde servis ediyorlar. Ve ortamın dekorasyonu da gerçekten çok şık. Şimdi buradan dışarı çıkacağız ve sahili göstereceğiz. Zannediyorum ki fikir ve bilgi verebilmiş oldum. Bu alan gerçekten çok sakin, sessiz ve her daim daha az misafirin olduğu butik özellikli bir ortam sunuyor size. Dekorasyonu da çok şık olmuş. Şimdi devam edebiliriz. Dışarı çıkıyoruz. Tamamen yetişkin misafirimize ayrılmış Club Block'taki hizmet alanlarını gezerken Duchess'tan bahsetmezsek olmazdı. Burası bir alakart restoran. Şimdi gündüz saatlerinde kapalı ama akşam saatlerinde çok keyifli oluyor. Ben en azından ortam olarak, mekan olarak burayı göstermek istedim size. Duchess'ta hem çok dağımlı bir bar hem dünya mutfağından international lezzetler tadabileceğiniz özel sunumlar yapılıyor. Hem de özellikle akşam saatlerinde çok keyifli bir ortamda yine muhteşem bir Fethiye Körfezi manzarasıyla içeceklerinizi yudumlayabiliyorsunuz. Şimdi bu alanın özelliğini hemen biraz daha tekrarlayayım size. Çocuksuz misafirleriniz bu alanı kullanabiliyorlar. Duchess Alakart Restoran tesiste tatil yapan misafirlerimize bir defa ücretsiz kullanım hakkı veriyor. İkinci, üçüncü veya beşinci sefer kaç defa isterseniz kullanabilirsiniz ama bir defadan sonra ekstra ücret ödemeniz gerekir. Onun dışında şu anda bulunduğumuz noktadaki işte bar masalarını, bistroları, dinlenme alanlarını herhangi bir ücret ödemeksizin kullanabilirsiniz. Çok da donanımlı bir barı var. Akşam saatleri burada güzel müzik programları da yapılabiliyor ve siz de güzel bir Fethiye Körfezi, Babadağ manzarası eşliğinde Duchess'ın tadını çıkartabiliyorsunuz. Bu alan özellikle balayı çiftlerimizin ve eşiyle beraber keyifli alanlarda dinlenmek isteyen misafirimizin dikkatini çekecektir diye düşünüyorum ve bu şekilde size detaylıca göstermek istedim. Şimdi buradan tekrar turumuza, keşfimize devam ediyoruz. Şimdi Duchess restorandan çıktık. Bu
Club bloğunun hemen alt katından turumuza devam edeceğiz. Ama şu görüntüyü ben göstermek istedim size. Çünkü XOK Parna'nın blokları arasındaki swim-up odalar gerçekten çok güzel manzaraya sahip bölümleri de var. Hatta buradaki şezlonglar biraz daha izole, aşağıdaki dinlenme alanlarından farklı olarak daha ayrı bir alanda keyif yapmak isteyen misafirimize sunulabilir. Gerçekten çok hoş görüntüler. Tekrar buradan yavaş yavaş şöyle aşağı iniyoruz. Keşfimiz devam ediyor. Şimdi videomuzun ilk açılış konuşmasını yaptığımız bölümüne geldik. Burayı çok seviyorum ben. Tekrar hatırlatalım. Şu anda çocuksuz gelen misafirimizin kullanabildiği alanları gösteriyoruz. Hemen arkada bununla ilgili odaların bulunduğu blok vardı. Altındaki alakart restorandan bahsettik. Şimdi bu panoramik havuzu ben yakından bir kez daha göstermek istiyorum size. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bilmiyorum siz de bana katılıyor musunuz? Bahçe içerisinde palmiyerin altında çok güzel bir havuz ve plaja sahip olacaksınız. Tabii ki aslında tesisin sahili oldukça geniş bir alana kurulu ve çocuksuz gelen misafirimiz için de burada çok sayıda şezlong var. Misafirlerimiz burada rahatlıkla dinlenebilirler. Hemen belirtmek istiyorum ki çok merak edilen bir soru olduğu için şezlonglara servis yapılıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi burada da misafirimiz şezlonglarındayken sipariş verebiliyorlar. Hemen yan tarafta bir bar ve sinek sunumların yapıldığı bir restoran mevcut. Şezlonglara içecek ve çerez servisi yapılabiliyor ama işte pizzanızı, salatanızı, hamburgerinizi sipariş vermek isterseniz o zaman hemen yan taraftaki masaların olduğu yere geçiyorsunuz. Bu arada tesis 2 gün önce açıldı, 3 gün önce açıldı. Ufak tefek tabii tamamlanması gereken yerler var. Mesela yarın öbür gün buradaki masaların üstüne büyük bir tente gelecek. Yani şu anda hani ya güneşte mi oturacağız gibi düşünmeyin. Zaten bununla ilgili ben açıklamaları tamamlayarak gitmeye çalışıyorum. Aklınızda bulunsun. Muhtemelen izlerken aklınıza gelir diye düşündüm. Onunla dipnot olarak hatırlatmak istedim. Çünkü ben sordum. Yani misafirler sipariş verdiğinde masalar şu anda hava çok güzel. Hiç rahatsız olmadan güneşte oturabiliyor insanlar. Ama birkaç gün sonra tabii burası büyük bir gölgeyle yani gölgelikle kapatılmış olacak. Ve gördüğünüz arkadaki bardan ve sinek restoran bölümünden buradaki masalara servis yapılacak ama manzara muhteşem ya. Şuradan tekrar çeker misin? Bakar mısın manzaraya? Siz manzaraya bakarken ben de pavilyonlardan da bahsedeyim. Şezlonglar dışında size özel alanlarda biraz daha izole, biraz daha böyle içinde konsept içinde içecekleri olan meyve sepeti gibi, şampanya gibi özel ikramları bulunan bir pavilyon kullanımı isterseniz öncesinden rezervasyon yaptırmanız ve tabii ki belli bir ekstra ücret ödemeniz gerekecek. Bu da tamamen sizin tercihinize bağlı. Zaten şezlongların olduğu bölümde son derece konforlu bir şekilde tatil keyfi yapmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi buradan yavaş yavaş keşfimize devam edebiliriz. Şimdi XO Cape Arna'nın en keyifli barındayız. Bana göre öyle. Çünkü hem denize çok yakınız hem de böyle bohem dekorasyonu çok rahatlatıcı, çok hoş bir atmosferi olan pırıl pırıl işin ehli ekip arkadaşlarımızın da size enfes kokteyller hazırladığı. Ayberk kolay gelsin, Yiğit kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tulum var. Burası sabah saat 9'da açılıyor. Akşam saat 6'ya kadar. Özellikle deniz seven misafirlerimizin isterseniz bara gelerek, isterseniz de çok güzel, rahat dinlenme alanlarında, şezlonglarınızda sipariş verebileceğiniz bir hizmet noktası olarak sunuluyor. Ben bu alandayken barla ilgili bakın ne kadar güzel sunumlar hazırlanıyor ama bir taraftan da plajın ne kadar geniş ve ne kadar rahat güzel şezlonglarla sizleri beklediğini göstermek üzere biraz daha görüntü ekliyorum. Şimdi buradan da artık yavaş yavaş XO Cape Arna'nın odaları ile ilgili size fikir vermek üzere odalar videomuza başlayacağız. Çok farklı kategorilerde güzel seçenekli odalar var. Beklentilerinize göre tercih edebileceğiniz odalar var. Birkaç tane örnek göstermeye çalışacağım. Ve odalara doğru tekrar giriş bölümüne doğru turumuza, keşfimize devam ediyoruz. Bu arada lütfen sizden rica ediyorum. Videoyu izlemeye devam ederken XO Cape Arna'da rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz rezervasyon için tatil ekibimizi aramayı ihmal etmeyiniz. Bu anlatımlarımıza karşılık, verdiğimiz bilgilerimize karşılık takdir hakkınızı tatil ekibimizden rezervasyon yaptırarak tercihinizi kullanırsanız çok mutlu oluruz. ESS Tur'un yetkili satış ajansı olarak XO Cape Arna rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. XO Cape Arna keşfimiz devam ederken odalarla ilgili bölümde özellikle çocuksuz gelen misafirlerimize, balayı çiftlerimize özel bir seçenek olarak jacuzzi'li suite odayı göstermek istedim. Her ne kadar dış alanlarda çocuksuz misafirlerimiz için plaj alanları, havuz alanları, restoranlar sunuluyor olsa da tabii ki odalarda da özelleştirilmiş hizmetler ve donanımlar mevcut. Birazdan jacuzziyi terasta göstereceğim size ama önce odanın iç özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Toplamda 80 metrekarelik çok geniş, lüks ve konforlu bir oda burası ve odanın özelliklerini anlatmaya başlarken giriş bölümüne doğru yönlenmek istiyorum. Yüksek kalitede seramikle kaplı odanın tamamı ve girdiğimizde kapının hemen sağ tarafında bir giyinme odası, valizinizi ve eşyanızı bırakabileceğiniz bir bölüm var. Hemen belirtmek isterim ki her zaman bu noktayı özellikle söylemek istiyorum. Eşyalarınızı buraya bıraktığınızda
odanın içindeki kullanım alanları size çok daha rahat ve keyifle kullanabileceğiniz alanlar sunuyor. Oldukça geniş bir şekilde valiz bırakabileceğiniz alan. İşte burada çekmecelerimiz, raflarımız, bornozlarımız, ütü masası zaten standart. Terliklerimiz, plaj havlularımız ve alt çekmecede bir kasa mevcut. Elbette yine dönüşebilir malzemeden yapılmış plaj çantamız gayet şık bir şekilde. Burada bir hediye çantamız var. Bunları da size ücretsiz olarak sunuyorlar ve onları kullanabiliyorsunuz. Giyinme odasının ve eşya bırakacağınız bölümün hemen karşısında sürgülü bir kapıyla ayrılmış olan, izole edilmiş olan banyo bölümü var. Çift lavabolu, oldukça ferah bir alana sahip, son derece modern, mermer banyo tezgahı, doğal taş görünümlü, çok güzel, rengi de güzel seçilmiş, kaliteli armatürler var. Gizli ışıklandırmalı banyo aynası ve son derece kaliteli buklet malzemeleri, sabunlar, şampuanlar, duş jelleri sizleri bekliyor olacak. Bunlar alerjen olmayan ve sizin vücudunuza zarar verme durumu olmayan içerikte ürünler. Ve yine banyonun sağında ve solunda kapıları görüyorsunuz. Klozet alanı ve duş alanını ayıran bölümler bunlar. Gayet geniş, gayet ferah bir şekilde ve az önce söylediğim gibi sürgülü kapıyı kullanarak da diğer odanın diğer bölümünden izole edebileceğiniz bir banyonuz mevcut. Çıktığımızda boy aynasıyla karşılaştım. Özellikle gün içerisinde ve akşam saatlerinde kıyafetinizi değiştiğinizde buradan kendinizi bir çekebilirsiniz. Odanın diğer bölümünü anlatmadan önce gözünüze çarpmıştır. Çok şık bir minibar köşesi var. Şimdi minibar bölümünde günlük olarak kullandığınız yerine yenisi konulmak üzere kapsül kahveler, Shadow marka çaylar gayet şık bir şekilde burada bardaklarınızda, fincanlarınızda, kadehlerinizle beraber sunuluyor. Kadeh demişken balayı çiftlerimize güzel ikramların da olacağını söylemek isterim. Hemen alt tarafta çekmeceler var. Bakın burada atıştırmalıklar, çerezler, cipsler ve bisküvilerin yanı sıra şu alt tarafta da yedek olarak sular bırakılmış. Tabii ki soğuk içeceklerin bulunduğu bu bölümü açtığımızda biralarınız, soda, su, meşrubatlar, süt ve Haribo'yu da yine konsept halinde kullandığınızın yerine yenisi konulmak üzere kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir kanepe, büyük ekran bir televizyon, akıllı TV özellikli, smart TV özellikli ve televizyon keyfinizi gayet keyifle yapabileceğiniz sehpanızda çayınızı, kahvenizi yudumlarken veya isterseniz bu geniş ve büyük yatakta da bu televizyon keyfini yapabilirsiniz. Çünkü gayet güzel bir dekorasyonla hazırlanmış. Zaten dekorasyon dediğimizde genel kullanım malzemelerinin ne kadar üst segmentte seçildiğini görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra sonra teknolojik bir oda burası. Hem ışık seviyesini hem de diğer işte ısıtma, soğutma veya şarj aletleriyle ilgili bilgisayarına bağlantı noktalarını burada bulabilirsiniz. Bu arada perdelerin de buradan açılıp kapanabildiğini gösterebilirim veya ifade edebilirim. Şimdi şöyle bir hemen yer değiştirelim. Bu arada gayet yüksek kalitede zemin döşemesinin üzerinde dekoratif bir kilimle aslında çok da şık bir görüntü ortaya çıkartılmış. Yatağın altından sızan gizli ışık da çok yine hoş bir görüntü ifade ediyor. Perdelerden bahsetmiştim ya. Perdeyi isterseniz buradan açıp kapatabilirsiniz. Bakalım deneyebilecek miyim? Ya da hiç öyle yorulmayalım. Bakın perdeye şu ilk hareketi verdiğinizde kendi kendine kapanan bir perde sistemi var. Açmak isterseniz, durdurmak isterseniz bir el hareketi yetiyor. Gerçekten çok teknolojik bir oda. Bakın tekrar açılıyor. Bunu yatak başucundan da yapabiliyorsunuz. Ve şimdi terasa çıkarak jacuzzi'sinden bahsedelim. Suite oda, jacuzzi suite oda özelinde burada bir jacuzzi'miz var. Böyle güzel bir terasta masaj özelliği olan jacuzzi'nizin tadını çıkartabilirsiniz. Tamamen size özel olarak kullanabilirsiniz. Hemen yan tarafta bir oturma grubu ve bir de yatak özellikli şezlongunuz bulunmakta. Gayet güzel bir şekilde dinlenerek bu odanın tadını keyifle çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Evet, XOK Parna'da çiftlerimize özel olarak jacuzzi'li suite olarak sunduğumuz bu odayı da size göstermek istedim. Umarım anlattığım bilgiler işinize yarayacaktır. Tatil seçiminizde bu bilgileri kullanarak rezervasyon yaptırabileceksiniz. Bizler de tatil ekibi olarak HSS Tur'un yetkili satış ajansı olarak XOK Parna rezervasyonunu memnuniyetle bekliyoruz diyelim ve keşfimize, turumuza devam edelim. XOK Parna keşfimiz devam ediyor. Şimdi tesisin en önemli özelliklerinden bir tanesi swim-up odaları. Birazdan bir tane, hatta müsaitlik varsa 2 tane swim-up oda örneği göstermek istiyorum size. Ama önce bu odanın dışarıdan görüntüsünü size aktaracağım. Bakın ne kadar dekoratif, ne kadar keyifli. Özellikle balayı çiftlerimizin ya da eşiyle, çocuklarıyla beraber kendi odasından böyle dekoratif, keyifli bir havuzda zaman geçirmek isteyen, tatil yapmak isteyen misafirimizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir oda kategorisi bu.
Tabii ki rezervasyon sırasında tercih edebiliyorsunuz. Odalarınızın havuza erişim imkanı olup olmaması konusunda seçim yapabiliyorsunuz. Dilerseniz balayı çiftlerimiz için deluxe swim-up'lar var. Sadece 2 kişinin konaklayabileceği odalar ya da çocuklarınızla beraber konaklayabileceğiniz aile odaları da mevcut. Bunlardan örnekler göstereceğim. Elbette ilk bölümde bahsettiğim gibi XO Cape Arna'da çocuksuz misafirler için ayrı bir blok var. Çocuklu misafirler için de ayrı bir blok var. Dolayısıyla çocuklu misafirler ve balayı çiftleri, çocuksuz tatile gerek dinlenmek isteyen misafirler ayrı ayrı bölümlerde kalıyorlar. Lütfen bu bölümün önemli olduğunu değerlendirmeniz sırasında bunu dikkate alacağınızı biliyorum çünkü bir köşede not olarak bir kere daha hatırlatmak istedim. Yani dinlenmek istediğinizde çocuklarıyla havuza gelen misafirler sizi rahatsız etmemiş oluyor. Çocuklarınızla geldiyseniz de rahat rahat istediğiniz gibi kimse rahatsız olur diye düşünmeden havuz keyfi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu odalardan 2 tane örnek göstermeye çalışacağım size. Dışarıdan yeterince güzel ifade ettik diye düşünüyorum. Bir de içeriden swim-up odaları göstererek keşfimize devam edelim. Bu arada video izlemeye devam ederken beğeni ve abone tuşlarına dokunmanızı ve bu videolarımızı daha fazla kişiye ulaştırmamız için bize destek vermenizi önemli rica ediyorum. Tabii ki rezervasyon yapmaya karar verirseniz de bizler tatil ekibi olarak ETS turun yetkili satış ajansı olarak XO Cape Arna rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyor olacağız. Buyurun devam edelim. Efendim XO Cape Arna keşfimiz devam ediyor. Odalarla ilgili sizlere seçenekler sunmaya, bilgiler vermeye devam ediyoruz. Ve şimdi özellikle odasından direkt havuza girmeyi seven misafirlerimiz için Deluxe swim-up özellikle bir odayı göstermek istiyorum size. Tabi dışarıda ne kadar rahat bir şezlongunuzun, ne kadar güzel dinlenme alanınızın ve inanılmaz keyifli bir havuz alanının bulunduğunu gösterdikten sonra Deluxe swim-up odanın diğer özelliklerini anlatmaya başlayabiliriz. Ortalama 50 metrekare terasla beraber kullanım alanı sunan son derece lüks ve konforlu bir oda burası. Özellikle şu anda bulunduğunuz bloğun club bloğu olduğunu, yani çocuksuz gelen misafirlerimizin konaklayabilecekleri blok olduğunu söylemek isterim. Deluxe swim-up oda özelinde isterseniz eğer deniz manzaralı deluxe odalar veya manzarasız, balkonlu ve havuzu olmayan kısmen daha uygun fiyatlı ama iç dekorasyon açısından, sunduğu konfor açısından hiçbir farkı olmayan odaları tercih edebilirsiniz deluxe kategoride. Buna bazen deluxe olarak da ifade edilebildiğini, bu anlamda artık telaffuzunuz ağzınız neye alışıksa o şekilde siz de söyleyebilirsiniz. Ben deluxe olarak devam edeceğim. Ortalama 50 metrekare kullanım alanı var demiştim ve odanın içerideki bu güzel detaylarından bahsetmeden önce isterseniz giriş bölümüne kadar gelelim. Ve ilk dikkatimi çeken odanın zemininde yüksek kalitede doğal taş görünümlü seramiklerin kullandığı ve giriş yaptıktan sonra daha ilk adımlarımızda sağ tarafımızda tertemiz bornozlarımızı, terliklerimizi, plaj havlularımızı, size hediye edilen geri dönüşebilme özelliğine sahip plaj çantamızı, bunun dışında ütü masası standart, çok güzel eşyalarınızı bırakabileceğiniz hem raflar hem çekmeceler var. Bu çekmecenin en altında kasa mevcut. Böyle küçük detayları anlattım. Hatta bir adım daha atalım, minibardan bahsedelim. Kapsül kahveleriniz, Çado marka çaylarınız, bakın burada gayet güzel fincanlarınız, bardaklarınız, kadehleriniz. Bu arada balayı çiftlerimize özel ikramların yapılabileceğini de lütfen unutmayalım. Onu ayrıyeten size rezervasyon aşamasında bizler detaylı olarak verebiliriz. Hemen şuradaki çekmecelerde atıştırmalıklarımız var. Çerezler, cipsler mevcut. Ve tabii ki soğuk içeceklerin bulunduğu suyumuz, sodamız, biralarımız, kola, süt ve Haribo gibi şekerlemelerin bulunduğu minibar dolabı da işte burada. Buradaki genel dekorasyona ne diyelim çok uyumlu, doğayla çok uyumlu bir elbise dolabı ve minibar bölümünden sonra hemen banyo kısmına geçerken odayla banyoyu ayıran bir sürgülü kapı olduğunu en başta göstermek istiyorum. Ve tüm odalarda standart şekilde çift lavabolu, gizli ışıklandırmalı modern bir ayna ve son derece doğal görünümlü bir banyo tezgahının sizi karşıladığını söylemek istiyorum. Tabii ki tıraş takımlarınız, diş bakım setleriniz veya çok yüksek kalitede banyo malzemeleriniz, sabunlarınız, şampuanlarınız, vücut losyonlarınız da hazır bir halde sizi bekliyor. Gayet geniş bir banyo. Klozet alanı böyle güzel puslu bir camla, aynı şekilde duş alanı da bir başka kapıyla ayrılmış durumda. Dolayısıyla şöyle bir izolasyonla banyo keyfinizi yaparken dilediğiniz gibi alanları kullanabilirsiniz. Gayet keyifli bir banyo. Şimdi diğer özelliklerini anlatırken bu güzel doğal görünümlü taş zemin üzerinde yeşilin tonlarına hakim bir kilimde çok dekoratif bir görüntü. Çok rahat, uyku konforunun sonuna kadar sağlayacağına emin olduğum, zaten otelin yeni olmasından kaynaklı olarak da bu anlamda artık teknolojinin son ürünü malzemeler kullanılıyor. Bu odada konaklarken keyifle dinlenebileceğinizi garanti edebilirim. Bir yatak bulunuyor. Başucundaki genel
Yatak başucu dekoru da yine doğayla çok uyumlu. Renk armonisi çok güzel, sarkık ışıklandırmalar çok güzel. Hafif yumuşak bir gizli aydınlatma var. Hem yatak başucunda hem yatağın alt kısmında. Ve sonra devam ettiğimizde yine bu yatağa ilaveten keyifle oturabileceğiniz, dinlenebileceğiniz çok güzel dekoratif bir kanepe var. Başucunda yine gizli ışıklandırmalarla güzel bir dekorasyon yapılmış. Çok hoş bir sehpanız var. Çayınızı, kahvenizi, şarabınızı burada yudumlayabilirsiniz. Ya da hadi buyurun gelin terasa çıkalım. Az önce girişte göstermiştim ama bakın burada çok kaliteli, yüksek standartta yatak diyebileceğimiz bir şezlong. Yine dış alanda kullanıma uygun bir kanepe, sehpanız, sigara kullanan misafirler için kül tablanıza kadar her şey düşünülmüş. Hatta kibritinizi bile buraya bırakmışlar. XO Collection markasıyla ve tekrar odaya giriş yapıyorum. Çok detaylı anlatmış oldum. Yine de atladığım, sizin merak ettiğiniz şeyler var ise hem yorumlar kısmından hem de açıklama kısmına bıraktığımız iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Mesela şimdi aklıma geldi. Hemen sohbetin bu bölümünde göstermek isterim. Perdelerin hem yatak başucundan hem de küçük bir el hareketiyle otomatik olarak açılıp kapanabildiğinden de bahsedelim. Bu şekilde odayla ilgili bilgilenmenizi tamamlayalım. Bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak XO Cape Arnold'daki rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Deluxe Swimap odayı örnek olarak size gösterdim. Odayı beğendiyseniz lütfen rezervasyon yaptırmak için bizi aramayı ihmal etmeyin diyerek keşfimize, turumuza devam ediyoruz. Az evvel odasından direkt havuza girmek isteyen balayı çiftlerimize veya çocuklu çiftlerimize o Swimap özelliğini gayet keyifle ballandıra anlattık. Ama şimdi bu özelliği bir daha gösterelim bu defa. Başka bir odadayız. Bakın ne söyleyeceğim size. Çocuklarla beraber gelip hani çocuklar neden bundan mahrum kalsınlar ki? Bakar mısınız şu güzelliğe? Bir aile odası anlatacağım size. Şu anda bulunduğumuz oda çocuklarıyla beraber gelen misafirlerimizin böyle geniş bir terastan gayet güzel dinlenme alanlarıyla direkt havuza girme özelliğini, aynı zamanda odanın içinde ara kapıyla ayrılabilen iki oda sunarak bir aile odası şeklinde sunuyor. Şimdi isterseniz ilk giriş bölümüne gelelim. Bakın burada iki ayrı yataklı birinci bölüm var. Burası odanın giriş kapısı. Kapatabiliyorsunuz. Hemen aklınıza şu gelecek. Şimdi ebeveyn bölümü diğer tarafta. Burada çocuklar kalıyor. Burada bir hani giriş kapısı olduğu için acaba çocuklar bizden habersiz girerler çıkarlar mı? Yok. Onunla ilgili burada bir özel kilit sistemi var. Onu da isterseniz ayrıyeten kullanabilirsiniz. Çocukların olduğu bölümde onlara ait bir televizyon var. Yine geniş bir eşya ve askılık kısmı. Bütün eşyaları buraya bırakabilirsiniz. Ayrı ayrı valiz bölümleri var bakın. Aile odası olduğu için. 4 tane bornoz var. Yine ütü masası standart. 4 tane terlik, plaj çantası, diğer imkanlar, havlular, plaj havlularınız bakın tertemiz halde hazır. Ortada sürgülü kapıyla ayrılan banyo bölümü. Oldukça geniş bir banyo. Bir tarafta klozet alanı, diğer tarafta duş alanı. Ortada çift lavabolu. Bolca tertemiz havlular, şampuanlar, buklet malzemeleri, diş bakım setleri hazırlanmış. Bakın ne kadar geniş. Banyo ihtiyacınızı rahat rahat göreceğiniz bir banyoya sahip. Çocuk odasıyla banyoyu ayıran burada bir kapıdan geçtiğimizde ebeveyn odasına girmiş oluyoruz. Minibar burada. İlk odada anlattığım kapsül kahveler, Shadow marka çaylar veya soğuk içeceklerin bulunduğu minibar dolabı burada. Tabii kullandığının yerine yenisi konuluyor. Bir kez daha hatırlatayım. Ve aynen ilk anlattığım Swimap Deluxe odada olduğu gibi son derece yüksek konfora sahip bir oda. Yani dinlenme ihtiyacınızı, uyku ihtiyacınızı, odadayken refresh olma, kendinizi yenileme ihtiyacınızı burada keyifle tamamlayabilirsiniz. Işıklandırma sistemi, ışığın seviyeleri tamamen sizin elinizde. Perdeler otomatik olarak açılıp kapanabiliyor yatak başucundan. Çok modern bir oda. Akıllı TV zaten bahsetmiştik. Ve bu oda özelinde önemli belirtmek istediğim bir şey var. Bazen misafirlerimiz iki banyolu bir aile odası tercih etmek isteyebiliyorlar. İşte o zaman da konfor aile odası seçebilirsiniz. Onların Swimap özelliği yok. Ama iki tane banyosu var. Yani çocuk odasının ayrı banyosu oluyor. Ebeveynlerin ayrı banyosu oluyor. Ancak tekrar gösterelim. Swimap dediğimiz havuza girme özelliği olan bu odalarda bir tane banyo var. Burayı bir kez daha şöyle gösterelim. Ve bulunduğumuz blokta sadece çocuklu aileler veya çocuklardan rahatsız olmam diyen çiftler kalabilir. Şimdi bu oda zaten bir aile odası olduğu için minimum 4 kişinin konaklayabileceği bir oda olduğu için genellikle çocuklu aileler bu odaları tercih etmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum ve zannediyorum detaylıca anlatmış olduk. Atladığımız bir şey varsa, sormak istediğiniz bir konu kaldıysa onu da açıklamalar kısmında iletişim bilgilerinden bize ulaşarak sorabilirsiniz. XO Cape Arnold'un bence en keyifli özelliklerinden bir tanesi Swimap odaları diyelim. Ve bu aile odasından da yavaş yavaş
çıkarken bir kez daha hatırlatalım. 2 banyolu oda istiyorsanız Swimap olan değil, Comfort aile odası seçmelisiniz. Swimap olan odalarda çocuk odasıyla ebeveyn odasının arasında bir kapı ve bir tane banyo var. Doğru şekilde özetlemiş olduk. Şimdi buradan turumuza devam edebiliriz. Tabii bu Swimap odaların bir başka güzelliği de odanızdan havuza girdikten sonra böyle çok güzel bar noktaları var. İsterseniz havuzdan bara gelip içindeki dinlenme alanlarında oturarak, yani sudan hiç çıkmadan siparişlerinizi verebilirsiniz. Alkollü alkol içeceklerinizi veya çayınızı, kahvenizi havuz keyfinizi bölmeden barlardan alabilirsiniz. Gerçekten çok dekoratif ve peyzaj olarak da çok hoş bir ambiyans yaratılmış. Yani doğayla baş başa hem odanızdasınız, hem doğayla iç içesiniz, hem de güzel bar hizmetleri alarak havuz keyfi yapıyorsunuz. Bence enfes bir ortam olmuş. Şimdi geldik XOK Parna'da en çok merak edilen bölüme. Çocuklar ekran başına gelsinler. Çünkü birazdan hem muazzam bir aquaparktan bahsedeceğim, hem de arkasından son derece modern, son derece donanımlı bir mini kulüpten bahsedeceğim. Dolayısıyla çocuklarla beraber gelen ailelerimiz XOK Parna'yı tatil için değerlendirirken burada izleyeceğiniz görüntüler size zannediyorum fikir verecektir. Öncelikle hemen söylemek istiyorum ki şu anda bulunduğumuz alanda her yaş grubundan çocuklar için farklı büyüklüklerde aquaparklar var. Hemen arka tarafı da gösterelim. Ve çok önemli bir bilgi ekleyeceğim. Burada gördüğümüz havuzlar aynen tesisteki diğer havuzlarda olduğu gibi yaz aylarında biraz daha serinletici, serin havalarda ısıtmalı olarak hizmet veriyor. Çok önemli bir ayrıntı. Şu anda bulunduğumuz bölüm biraz daha bebeklerin kullanımına uygun. Minik çocuklar, minik misafirler, etrafında ebeveynleri bakın ne kadar rahat şezlonglar, ne kadar konforlu alanlarda dinlenirken onlar da burada kaydırakların ve su oyuncakların tadını çıkartabilirler. Büyük kaydırak sevenler, biraz daha adrenalin sevenler için burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bantlı bir aquapark var. Bu bölümde bile şezlongların ne kadar yüksek kalitede ve misafirlerin konforu düşünerek hazırlandığında göstermek istiyorum. Şimdi daha küçük kaydırakların olduğu diğer bölümü de yakından gösterelim. Bütün bu alanlar birbirine çok yakın olduğu için misafirler, ebeveynler yorulmadan burada rahat kullanım yapabilecekler. Bu arada mini kulüp alanı da şöyle geçelim. Burası da daha küçük kaydırakların bulunduğu su oyunları alanı. Arkadaşlar günaydın. Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Bu arada hemen mini kulüpte bakın şurada çocuk parkı var. Yumuşak zeminli, rengarenk bir eğlence alanı. Onun yan tarafı da mini kulüp. Şimdi oraya geçeceğim. Ama en çok merak edilen bölüm aquapark olduğu için önce burayı göstermek istedim. Buradan da mini kulübe doğru devam ediyorum. Ve bu güzel aquapark görüntülerinden sonra çocukların çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ve özellikle çocuklarıyla beraber XOK Parna'ya gelen misafirlerimizin kesinlikle değerlendireceğinden emin olduğum Lumis World Kids Club'a giriş yapıyoruz. Son derece modern, son derece teknolojik, inanılmaz güzel bir alan ve Canan Hanım'la burayı keşfe başlayacağız. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Öncelikle. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Müthiş bir yere giriş yapıyoruz. Sıra Aynen dışı, öyle, şimdiye kadar hani bu kadar nasıl çok teknolojik modern bir görüntüyle galiba biz giriş yapıyoruz. Daha önce benim rastlamadığım bir konsept var. Sizden Türkiye'de ben hiçbir otel konseptini aslında bu tarzda görmedim. şimdi sizden Duymadım. yardım isteyeceğiz. Bize buradan Tabii. bahseder misiniz diyeceğiz. Yardımcı olayım. Şimdi bizim karşılama kısmında ilk önce misafirlerimiz geldiğinde sabah 9, akşam 11'e kadar burası Harika. kesintisiz olarak şimdi hizmet Süper. vermekte. Akşam geç kapanması da çok güzel bir ayrıcalık. Yani En azından anne baba biraz daha böyle bir alakart restoranlara falan Evet. gidebiliyor. ya kesinti olmamasını istiyoruz Evet, biz burada. evet. Aile rahatça tatil yapabilsin. Biliyorsunuz çocuklara göre otel. Çocuk mutluysa Aile anne mutludur. mutlu. Anne Evet. mutluysa baba zaten mutlu. Evet. Aslında işin püf noktası çocuktan başlıyor. Çocuktan başlıyor ve biz de onu düşünerek çok harika bir mini kulüp tasarladık. Çok ilginç görünüyor. Burada yine kayıtımızı aldıktan sonra bizim kapılarımız çipli Hı hı. bilekliklerle çalışıyor. Harika. Ailede bir de Güvenli. biz bunu kaldırmak istiyoruz. Artık biliyorsunuz aile geldiğinde formlarla boğulmak istemiyor. Evet. Bir defaya mahsus bir form dolduruyoruz. Tüm Tamam. bilgilerin içerildiği. Bütün tatili boyunca Evet. bilgileri almış oluyorsunuz. Ondan sonra sistemimize giriyoruz ve çipleri tanımlıyoruz. Hı hı. Tanımladığımız çiplerle birlikte çocuklar rahatça girip çıkabiliyorlar. Harika. Bu arada bu formlarda Çıkabilir. çocuğunuzun ne diyelim bazı özel durumları olabilir. Alerjen durumları olabilir.
farklı hassasiyetler olabilir. Bunlarla ilgili zaten en başta sizden bilgi alıyorlar. Evet, alerjen durumunu, fotoğraf izin veriliyor Ha mu? evet, KVKK Özel durumunda çünkü durumlar, videolar evet, falan çekiliyor evet. içeride. Tek başına çıkabilir mi? Herhangi bir rahatsızlığı, bütün detayları alıyoruz. Anlaştık. Ve ondan sonra çocuklar rahatça girip çıkabiliyorlar. Eğer tek çıkamıyorlarsa yine aileyi bırakmıyorsunuz. çağırıyoruz. Evet, buradan çıkamıyorlar. Tamam, siz izin vermezseniz buradan çıkıyor. Zaten çıkmak istemeyecekler diye düşünüyorum ben ya. Muhteşem bir yer görünüyor. Yani bizim amacımız burada çocukların kalma süresini uzatmak aslında. Evet. Şimdi bahsettiğim sistemde de burada içeride ne kadar süre çocukların vakit geçirdiğinin bir istatistiği de alınacak. Böylelikle aslında çocuk kulübünün ne kadar verimli olduğu da ortaya çıkıyor. Evet. Mesela şöyle de bir durum var. Aile giriş yaptığında çocuk tek başına girip çıkabiliyor dahi olsa aileye otomatik mesaj gidiyor. Oo, çok iyi. Telefonda. Çıktığını görebiliyorsunuz, Evet, izinli bile evet. olsa. Çok güzel. Ben merak ediyorum neler var. Burası bir uzay üssü gibi olmuş ilk girişte. Burası bizim animasyon stüdyomuz. Animasyon stüdyomuzda stop motion aktivitesini yapıyoruz. Stop motion dediğimiz şey küçük karelerin birleştirerek, yapay zeka ile birleştirerek bir çizgi film haline getirilmesi durumudur. Ve gün sonunda buradaki tabletlerimizden gün akışında olan videonun görseli olacak, videosu Gün olacak. içinde neler yaptıklarını Dönecek. görebilecekler. Aile Harika. isterse buradan takibini de yapabiliyor olacak. Harika, çok güzel. Burada robotik bölümü STEM var. robotik atölyemizde kodlanabilir robotlarımız var. Açabiliriz isterseniz. Tamam. Değil. Ben şöyle çok meraklıyım böyle. Şimdi açalım hemen. Evet. STEM robotik atölyemizde kodlanabilir robotlarımız var. Bu robotlar yapay zeka ile çalışıyor yine. Aha. Ve bazı bilim aktivitelerimizi burada yapıyor olacağız. Harika. Çocuklara basit kodlamaları öğreteceğiz. Ve robotları hareket etmemeyi evet. öğrenecekler. Kareyi, üçgeni nasıl çizdirebilir robota ya da robotu nasıl dans ettirebilir gibi şeyleri öğreniyorlar. Birçok özel eğitim kurumunda robotik atölyeleri var. Siz bunu buraya taşıyarak bence çok güzel bir iş yapmışsınız. Devam edebiliriz. Şurada bizim hemen PlayStation karşılıyor. Burada da yine çok özel bir tasarıma sahip PlayStation odamız var. Çok güzel. Gerçekten şey ya, böyle bir teknolojik anlamda bir uzay üssü bir ne diyelim farklı bir ambiyans, farklı bir Evet. ilgi çekici ortam var. Burası Ve da vlog room. evet vlog room'umuz. Son dönemlerin en revaçta mesleği. Şimdi Ersin Bey siz de biliyorsunuz çocuklar ailelerine özeniyorlar. İşte telefonlar ellerinde. Çünkü neden? Babayı, anneyi hep telefonda görüyor, tablette görüyor. Ve dolayısıyla biz burada yeni nesili de yakalamak istiyoruz. O yeni çağı da yakalamak istiyoruz. Biz burada işte trend video challenge'lar, işte bazı yarışmalar, dans challenge'ları yapacağız. Ve bunları profesyonel ortamda editleyip bunların editlemesini de gösterip burada yine yayınlıyor olacağız. Şimdi bazen benim videolarımın altına yazan minik misafirler oluyor. Biz de YouTuber olmak istiyoruz. Biz de ya tamam, o zaman bir XOK Parna'ya gelelim. Burada onları bir için alfabesini öğretelim. Evet. Öncelikle videoyu çekmeyi değil, edit yapmayı öğretmeleri çok ilginç. Yani bir şekilde çocuklar bir şeyler çekebiliyorlar zaten. Evet. Ama edit işin bence alfabenin ilk harfi bu konuda. Ve çalışanlarımız kendi alanlarında donanımlı arkadaşlar. Evet. Grafiker arkadaşımız var, işte koreografer arkadaşımız var. Burası minik prensesler için ya, böyle pembeler falan. Burası beauty center'ımız. Burada yine akşamki fashion show'un hazırlıklarını yapacağız. Çocuklarla birlikte makyajlarını fashion show falan yapacağız. yapıyorlar. Evet, face painting aktivitelerimiz, nail art aktivitelerimizin hepsini burada gerçekleştiriyor olacağız. Benim 2 tane kızım var. Tabii biraz büyüdüler artık ama küçüklerinden beri böyle çok meraklılar. Tabii kız çocuğu olunca böyle çok hoşlarına gidiyor. Siz de buna öncelik vermişsiniz. Teşekkür ederiz. Gayet güzel, ilgi çekici bir alan. Çok Devam teşekkür edebiliriz. ederim. Canım, şimdi burada cipsler var, çikolatalar, su falan var. İşte Evet. kredi kartı. Yani zaten bunların hepsi köşe başında. Çok daha işte çikolata atölyesi var. Atıştırmalık, yani neden burada çok daha para verip alsınlar ki? Yani su ücretli mi mesela? Ersin Bey, aslında bu kapı bizim secret gate'imiz. Kapı mı? Bu bir kapı. Bu bir gizli ajan görevine geçiş kapısı. Ha, Gizli sembolik. ajan olduğu için Ben de de parayla satıyorlar sandım. Suyu niye parayla alsın? evet, gizli ajan olduğu için zaten o görüntüyü vermesi gerekiyor. Tamam. Anlaşılmaması gerekiyor. Burada Tamam, buna bizim bir mı? kodumuz var. Ha, Hayır. kodla geliyor. Oo, hayırdır. Direkt böyle ikisine bastığımızda Anladım. kapımız açılıyor olacak. Girelim bakalım. Burada biraz karanlık kalacak. Ajanların mekanı. Şöyle hemen açayım size. Evet, ajanların odasına girdik. Ben
bu konsepti sadece bir otelde daha görmüştüm. Özellikle ajanlığa meraklı küçük arkadaşlarımız lazerlere değerlerse aman. Ötmeye başlıyor. Ötüyor mu gerçekten? Ötüyor. Şu an testte sadece. İsterseniz Yani kısaca göstermek istedim. Ajanlığa meraklı küçük beyler özellikle bu alanda lazerlere değmeden casusluk görevlerini yerine getirmeye çalışacaklar. Şimdi çocukların çok ilgisini çekecek bir başka bölümdeyiz. Burası Motion Gate. Motion Gate. Aslında buranın bir hikayesi var. Diğer taraftan buraya gelirken bir kapıdan geçiyorsunuz ve 2050 zonuna ulaşıyorsunuz. Başka bir boyuta Burası geçiyoruz. geleceğe. Evet. Sabırsızlanıyorum. geleceğe geçiş. Açayım mı? Burada bir göz yanılması yaşıyorsunuz ve kendini dönüyor gibi hissediyorsunuz ve tutunmadan yürüyemiyorsunuz. Evet, burası bizim Action Center'ımız. Action Center'ımızda akşam mini diskolarımızı, şovlarımızı ve bazı aktif oyunlarımızı, MetaQuest'lerimizi, Just Dance'larımızı burada yapıyor olacağız. Harika. Yine çok modern bir ortam. Işıklandırmasıyla, ses sistemiyle güzel bir amfiteyatro oturma alanı yaratılmış. Yumuşak zeminli bu arada burası. Hemen onu ifade edeyim size. Çocuklar çok rahatlıkla burada oturup şovları izleyebiliyorlar. Yine rengarenk görüntüler var dışarıda. Evet, bu Devam tarafta devam edebiliriz. Burada bizi Junior Chef karşılıyor. Junior Chef'imiz de cupcake'ler, pizzalar, bazı soft kokteyller yapacağız çocuklarla birlikte. Ve dışarıda bir seramız var. Seramızdan işte pizza için nane toplayabileceğiz. Kovayla güzel. toplayıp gelip burada sonrasında pizza yapacağız. Çok güzel. Yine aynı soft play dediğimiz yumuşak zeminli oyun alanları var. Evet. Yine Ve burada Wonder Volley Art and Craft Room. Burada bazı el işi aktivitelerimizi yapıyor olacağız. Karşıda da yine bizi dijital oyunlarımız karşılıyor. Duvar oyunlarımız. bunları yine ücretsiz şekilde oynayabiliyorlar Hepsi zaten ücretsiz. konsept içerisinde. Evet. Çok güzel. Buradan çocuk parkına çıkıyoruz. Şimdi yumuşak zeminli oyun alanına, çocuk parkına Evet. çıktık. Aqua Park'ı çekerken dışarıdan gelirken burayı göstermiştim. Şimdi daha yakından gösteriyoruz. Canan'ın verdiği bilgilerle anlatacağız. Evet. Hemen Aqua Park'ın yan tarafındayız. Bu şekilde aslında çocuklar için ayrılan alanın ne kadar kompakt olduğunu, yani buradan çıkıp Aqua Park'a gittiniz ya da oradan sıkıldınız, şöyle bir kurulandınız, hemen buraya geldiniz. Bunlar Evet. çok rahatlıkla yapılabiliyor. Burada bizi bir hemen kum havuzumuz karşılıyor. Kum havuzunda bildiğiniz gibi çocuklar tüm günlerini geçirebiliyorlar. Geniş bir kum havuzumuz var. Sonrasında burada parkımız var. Survivor parkurumuz var. Evet, bu bayağı yüksek bir parkur. Aha. Yine çocuklar burayı da istedikleri bir kullanım sağlayabiliyorlar. Buna ek olarak bizim su oyunlarımız var. Bir de tam şu köşede yer alan. İsterseniz oraya da Tamam, gösterebilirim. hemen şuradan dolaşalım. Merak ettim, dışarıdan gördüm. Bir hamur karıştırıcısına benziyor. Aslında bu çocuklara, biz burada çocuklar bir meslek öğrensin istiyoruz. Burada da sistemi öğrenmeleri için yapılmış bir tesis var. Suyun nasıl taşındığını mı göstereceğiz? Evet, şimdi buradan bunu böyle çevirdiğimizde suyumuz dökülüyor olacak ve oradan da diğer çocuk çevirecek, iki kanala yayılacak su. Ve son olarak özellikle daha küçük yaştaki çocuklar için özel bir bakım ve oyun odası var. Evet, burası bizim kreşimiz aslında, V-Care odamız. V-Care odasında 2 ve 6 yaş arası çocuklara hizmet ediyor. Maksimum 15 kapasiteli bir odamız burası. Rezervasyonlu şekilde Ve kullanılabiliyor. rezervasyonlu şekilde yapılıyor. Öncesinden ailenin resepsiyonda rezervasyon yaptırmış olması gerekiyor. Ekstra ücrete tabi oluyor bu odamız. Küçük yaştaki çocukları buradaki kreşe bırakmak isterlerse belli bir ücret ödemeleri gerekiyor. Evet. Ama çocuklarıyla beraber burada zaman geçirirlerse o zaman ücret ödemeden kullanabiliyorlar. Şöyle bir, Yine tabii ki rezervasyonlu şöyle olarak. bir yardımcı da olmak istiyoruz. Tüm ailelerimiz kullansın da istiyoruz biz. Çünkü o kadar güzel bir tasarıma sahip ki. Bundan dolayı aile kendisiyle birlikte gelip çocuğuyla zaman geçirmek istediğinde burayı yine kullanabilecek ama yine rezervasyon şeklinde. Çünkü yaptırılıyor. kapasitesi sınırlı olduğu evet, için. Evet. Tamam, çok kısa burayı da misafirleri rahatsız etmeden gösterelim ve turumuzu tamamlayalım. Ve Canan Hanım'ın zamanını aldık. Yavaş yavaş çocuklar gelmeye başladı. Çok teşekkür ederiz, zahmet verdik. Rica ederim. Umarım yine görüşmek üzere diyorum. Umarım Lumi Eastworld'u keşfetmiş olduk. Yardımınız için tekrar Tüm teşekkür çocukları ederiz. bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Buyurun devam edelim.
Efendim Lumis, Kids World'dan sonra, çocuk kulübünden sonra tabii ki genç arkadaşlarımızı unutmadık. Onları da rengarenk ve çok eğlenceli. Özellikle kendi alanlarında özgürce zaman geçirebilecekleri bir bölüme davet edeceğiz. Teen Lounge'dayız. Burası gördüğünüz gibi güzel grafitlerle süslenmiş. Konteynerlardan oluşuyor. Ama kendi içlerinde şimdi esas özelliklerinden bahsedeceğim. Şuradan giriş yaptığımızda gayet rahat oturma alanları. Hemen bir langırt ilk gözümüze çarpan bölüm. Yavaş yavaş içeri doğru ilerlediğimizde yine masa oyunları var. Havalı masa, dart, kutu masa oyunları, masa tenisi ama esas dikkatini çekecek oyunlardan bir tanesi. Büyük bir tablet niteliğinde. Burada satranç, batak ya da blok, blöf neyse ne isterseniz seçip karşılıklı oynayabileceğiniz güzel oyunlar var. Ya da bakın burada yine herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz eskiden jeton atarak oynadığımız Atari'ler var. Ve üst katta da PlayStation odası var. Yine burada da soft içecekler, alkol içecekler genç arkadaşlarımıza ücretsiz olarak sunuluyor. Ve dediğim gibi biraz böyle baş başa sohbet edecekleri daha doğayla iç içe ama özelleştirilmiş bir alanda, kendilerini iyi hissedecekleri bir alanda ve rengarenk bir ortamda keyif yapabilirler. Akşam saatlerinde bu yukarıda gördüğünüz armut minderlerde oturup sohbet ederken yine dediğim gibi keyifli zaman geçirebilirler. Biraz da PlayStation bölümlerinden görüntü aktaralım. Bir de henüz cihaz gelmedi ama birkaç gün içerisinde o da aktif olacak. Burada DJ kabini ve DJ dersleri verilebilen bu anlamda kendilerini deneyebilecekleri aktivitelerde gerçekleştirilecek. Böylelikle teenage arkadaşlarımıza da genç arkadaşlarımıza da yönelik özel bir alan olduğunu göstermek istedik ve videomuzun bu bölümünde sizlere aktarmış olduk. Keşfimiz keşfimiz devam ediyor. Ama tabii özellikle trapezden bahsetmeden videomuzu devam ettirmek istemedim. Çünkü Türkiye'de özellikle entertainment dediğimiz animasyon programlarında bu tip aktivitelerinde çok üst seviye olan tesislerde bile olmayan, düzeltiyorum, sadece bir tesiste daha var. Ama ikinci olarak da XOKPANA'daki trapez aktivitesinden bahsetmek istiyorum. Hatta ısrarla dayanamadım. Birazdan bunu göstermeye de çalışacağım size. Arjantin'den Michaela var ve Tanzanya'dan da Muhammed Ali ya da Ali Muhammed var. Onlar beni ikna ettiler. Evde çocuklar bekliyorlar ama herhalde ölmem değil mi? Peki. O zaman sizler de XOKPANA tatil sırasında birazdan benim de deneyimleyeceğim trapez aktivitesinden faydalanmak isterseniz herhangi bir ekstra ücret ödemeden animasyon arkadaşların programları çerçevesinde adınızı yazdırmanız ve onların size belirteceği saatte burada olmanız yeterli. Özellikle teenage grubundaki genç arkadaşlarımızın bu aktiviteye büyük ilgi duyacağını, kısmen adrenalin içeren, oldukça heyecanlı ve bir o kadar keyifli trapezi nasıl yapacaklarını göstermeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Okay, I'm ready. I'm ready to fly. Okay. Okay, take off my shoes. Take off Oh, your okay. shoes and your watch, please. What? Watch. Watch. You have something And in your pocket. take off my microphone. Mm, Okay, yes. mikrofonumu da çıkartıyorum. Peki. Çevirelim. Watch and shoes. They put your safety belt. It's a little bit tired, okay? Go on. Şimdi benim korktuğumu sanıyorlar ama dünyanın en yüksek kaydırağından kayan kim? Sizler biliyorsunuz. Katar'da dünyanın en yüksek aquapark kaydırağı var. Perfect. X bir otelde. Can we... Oradan da biraz zor olmuştu ama. No, I explain you. Hey Ali Muhammed. Yeah, yeah. How are you today? Good. How about you? Please help me baby. Yeah, you can do it. I can do it. Yes, I know. There. Yeah. Good job. Yeah. Good job. Yeah, I can. Ready? Bend your knees. Yes. Bend your knees. Yes. Bend your knees. Bend. Yes. Jump. Up. Yes. Yes. Like this. Don't move. Okay. Oley. Amazing. Biraz Right? sarı çalışalım. Tamam abi. Yeah. Now, 1, 2, 3, let's go, Devar. Wait. 1, 2, 3, let's go. Hop. Woo. How are you? I'm okay. Excellent. Stand up slowly Yes. and stand with me. Perfect. That's it. Eyvallah. Excellent. Güzeldi. Good job. Daha iyisini yapabilirdim ama neyse. Ali Muhammed. Yeah. Thank you so much. You're welcome. No funny. Yeah.
XOK Parna'da sıra dışı bir aktiviteden daha bahsedeceğiz size. Burada tatil sırasında tabii az önce gösterdiğim trapezde atlamak dışında, özellikle dans seven misafirimiz için, hanımefendi misafirimiz için pole dance'de, is it true? Pole dance. Pole dance'i de sizlere aktivite olarak anlatıyorlar, gösteriyorlar, uygulamada yardımcı oluyorlar ve isterseniz siz de şov yapabiliyorsunuz. Şimdi, again, what's your name? Hannah. Hana bize bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Okay, we are ready. Evet. Siz de böyle muhteşem danslar yapabileceğinizi denemek adına, göstermek adına, görmek adına XOK Parna'da deneme yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde genel bölgeleri anlatırken sahile kadar olan yürüyüşümüzde henüz kapalıydı. Tiny Bice. Burası saat 12'den sonra hizmet vermeye başlıyor ve özellikle plajda keyif yapan misafirlere ya da havuzda keyif yapan misafirlere sahile yakın bir şekilde böyle deniz kokusuyla çok güzel menüler alma şansı sunuyor. Hem sinek menüler var, hem sokak lezzetleri var, hem de gerçekten çok özel sunumlar var. Özellikle öğleden sonra saatlerinde misafirlerin ana restorandan sonra veya İtalyan alakarttan sonra en çok tercih ettiği noktadan bir tanesi böyle güzel, geniş, ferah bir alana sahip olması da zannediyorum tercih edilmesine sebep oluyor. Ve kısaca içerideki menülerden örnekleri sunmaya çalışacağım. Biz öğle yemeğimizi burada alacağız. Size fikir vermiş olacağımı düşünüyorum. Başlayabiliriz. Başlıyoruz. Şimdi ben siparişimi ne olarak vermiştim Dana Esra? antrikot, Cafe de Paris sosu eşliğinde verdiniz. Esra harikasın ya. Bir şey söyleyeceğim. İki şey söyleyeyim. Esra ile ilk geldiğimiz gün tanıştık. Muhteşem. Yani Tiny Bice'ı alıp götürüyor. Alperen de yardım ediyor ona. Yani inanılmaz böyle bir ekip var. Harikasınız. Ben size Gelin- geldiğinizden beri memnuniyetle hizmet Ge- veriyorum. Gelince Esra'yı bulun yalnız. Şimdi biz antrikotumuzu aldık. Cafe de Paris soslu. Yanında da patates. Patates eşliğinde. Fırında, Orada ne var? burada da chicken bowl'umuz Chicken var. bowl'umuz var. Bu benim. Evet. Ben bugün antrenman yaptım. Chicken bowl diyeceğim. Siz bugün Enfes hafif görünüyor. şeyler vermek istediniz. diyete Ben de gidiyor. size Aynen. hafif şeyler vermek istedim Aynen. açıkçası. Ellerine sağlık. Rica ederim. Çok sağ ol. Ne Kolay demek? gelsin. Sağ olasın. Teveccühünüz. Sağ ol. Bence bir tatilin vazgeçilmez duraklarından birisi spa merkezi. Benim için öyle, bilmiyorum, siz öyle düşünür müsünüz? Şimdi Ocean Spa'ya geldik. XOK Parna'nın çok donanımlı, gerçekten hem çok lüks hem de çok keyifli bir spa alanı var. Burada hem ısıtmalı kapalı havuzu, hem fitness center'ı, hem hamam, sauna vesaire, hem de masaj odaları, bakım odaları gibi çok donanımlı hizmetlerin verildiği bir bölüm olarak size anlatacağım. Tabii ki konsept dahilinde misafirlerimiz ısıtmalı havuzu, fitness center'ı, hamam, sauna, buhar odası gibi herkesin kullanıma açık bölümleri ücretsiz kullanabiliyorlar. Ama eğer arzu ederseniz burada profesyonel ekip arkadaşlarımızın sizlere hizmet olarak sunduğu çok güzel masaj çeşitleri var. Çok güzel bakım üniteleri var. Dolayısıyla vücudunuzun ihtiyaç duyduğu veya kendinizi yenilemek için arzu edeceğiniz seçimleri buradan arkadaşlarımızın da desteğiyle rezervasyonunuzu yaptırabilir ve güzel bakım paketleri alabilirsiniz. Şimdi ben size bu spa merkezi ve bahsettiğim kapalı havuz, fitness center gibi bölümleri kısaca göstererek Ocean Spa ile ilgili biraz daha detay vermek istiyorum. Umarım siz de hoşlanırsınız ve XOK Parna'ya tatile geldiğinizde burada kendinizi yenileyecek bir zaman alırsınız. Bu arada ben ek bir bilgi vermek istiyorum size. Özellikle tatile başlarken sezonun ilk günlerinde güzel bir kese köpük paketi alırsanız eğer o ölü deriyi daha sonra bronzlaşırken hani 60 olduğunuz için çok daha uzun süreli bir kalıcı bronzluk yaşayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi keşfe başlayabiliriz. Ve burası da Ocean Spa bünyesinde bulunan kapalı ısıtmalı havuz. Şu anda bulunduğumuz alanda hem ortam sıcaklığı çok daha ılık, yani üşümeden çok soğuk serin havalarda burayı kullanabilirsiniz. Hem de kapalı ısıtmalı havuzu yine özellikle güneşte bulunmak istemeyen misafirlerimiz ya da daha sıcaklık açısından rahat etmek isteyen misafirlerimiz, dışarıdaki ısıtmalı havuzu kullanmak istemeyen misafirlerimiz tercih edebilirler. Hemen karşı tarafta bir jacuzzi alanı var. Yine küçük çocuklar da hani orayı bir çocuk havuzu olarak kullanabilirler. Ve diğer bölümde de panoramik camların arkasında fitness center bölümü var. Bu bölümden kapıdan dışarı çıktığımız zaman da hamam, sauna, buhar odası bölümleri sizi bekliyor olacak. Yani bütün bu alanları spa merkezi içerisinde bir konsept halinde kullanabileceğinizi göstermek istedim. Özellikle böyle özel hizmet almak isteyen, kendi izole bir alanda eşinizle beraber de olabilir, keyif yapmak isteyen misafirlerimize jacuzzi'li, saunalı, hamamlı VIP bölümde göstermek istedim. Gerçekten çok keyifli. Hani insanın özellikle yorucu günlerden sonra burada geçireceği birkaç saat gerçekten çok keyifli olur diye düşünüyorum. Sunumu da, genel bölümleri de işte saunası, hamamı, jacuzzi'si ve masaj bölümlerini, dinlenme bölümlerini çok kısaca
size göstermek istedim. Ocean Spa'nın VIP bölümü. Bu alanda sauna, buhar, buz odası, tuz odası, hatta içinde masaj özelliği olan şok havuzları, bakın karşıda bir jacuzzi odası gibi hizmetlerin otelde kalan tüm misafirlerimizin kullanımını sunduğu alan. Hemen şu yan tarafta da macera duşları var. Gayet keyifli, gayet güzel bir alan olmuş. Bu arada tabii misafirler de var içeride. Onları çok rahatsız etmeden şöyle kısaca göstermek istedim size. Ve XO Cape Arna'da akşam yemeği zamanı. Ben birazdan hem büfe görüntüleriyle hem de oturum alanlarının görüntüleriyle size fikir vermeye çalışacağım. Akşam yemeği vesilesiyle XO Cape Arna'da ana restoran sunumu ile ilgili de sizler bilgi sahibi olmuş olacaksınız ve oteli değerlendirirken zannediyorum ne kadar modern, ne kadar ferah ve ne kadar şık bir restoranın konsept dahilinde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleriyle beraber sizleri beklediğini anlatmış olacağız. Bakın içeriye girdiğimizde sanki bir bahçede gibiyiz. Öncelikle ilk benim hissiyatımdan bahsediyorum. O kadar ferah bir restoran ki hem ışıklandırması hem dekorasyonu, masaların birbirine mesafesi, büfelerin misafirlerimizin onları görecekleri şekilde şeflerimizin çalışmasına müsaade edilmiş olması, her alanda titizlikle planlanmış dekorasyon ve süslemeler. Gerçekten çok özel bir restorana giriş yaptık. Ben de XO Cape Arna'da size bir akşam yemeği büfesiyle beraber genel anlamları göstererek tesisle ilgili sunumumuzun bu bölümünü tamamlamış olacağım. Sonrasında üst kata çıkarak bir de alakartlarla ilgili çok kısa fikir verecek görüntü paylaşacağım. Ama şimdi önce ana restorandayız. Bakalım neler varmış. Akşam yemeğine başlarken güzel bir peynir tabağı ya da güzel bir füme tabağı yapmak isteyen misafirlerimiz, şarap seven misafirlerimiz, alkol seven misafirlerimiz buraya uğramak isteyeceklerdir. Gördüğünüz gibi çok çeşitli hem Türk peynirleri hem international dünya mutfağından çok özel peynirlerin misafirimize şarküteri köşesine sunulduğunu göstermek istedim. Elbette yine çok güzel fümelerle, kaburgalarla, brescialarla burada masanızı iştah açıcı şekilde tatlandırabilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Kısaca bu alanları da gösterdikten sonra bakalım başka neler var. İçerisi bayağı bir hareketli. Olabildiği kadar anlatmaya çalışacağım. Burası da Özkan şefimin, Özkan ustamın yeri. Fırından çıkan tazecik pizzalar, pideler. Harikasın Özkan şefim. Özkan şefim sabahları da burada börekler vesaire çıkıyor değil mi? Tabii. Çok güzel. Ellerine sağlık. Sabah kahvaltımız geniş. Ellerine sağlık. Her şey. Burayı da ayrıyeten şöyle. Şimdi misafirler içeri girdiği için her köşede anlatım yapamıyorum. O yüzden elimden geldiği kadar bilgi aktaracağım yerlerde böyle bir sunum yapmaya çalışıyorum. Mesela Türk yemeklerinin olduğu, tencere yemeklerinin olduğu bölüm var. Orayı gösterelim. Tabii ana restoranda en çok ilgimizi çeken bölümlerden bir tanesi ızgara bölümü. Şimdi bu alan tamamen ızgara seven misafirimize ayrılmış. Bakın beyaz etle başlıyor. Daha sonra balık, deniz mahsulüyle başlıyoruz. Yan tarafta yine garnitürleri var. Izgara sebzeler, fırınlanmış sarımsaklar, limonlar, domatesler, patatesler. Kolay gelsin. Yavaş yavaş devam ettiğimizde yine damak zevkinize göre seçimlerinizi yapacağız. Baharatlar burada. Ve kırmızı et bölümü. Burada da yine isterseniz bifteklerinizi, bonfilelerinizi, pirzolalarınızı, köftelerinizi seçebiliyorsunuz. Ve ustalarımız gördüğünüz gibi kömür ateşinde hızlı bir şekilde servisinizi hazırlıyorlar. XO Cape Arna'da çok hoş bir bölüme geldik. Aslında özellikle bizim misafirlerimizin çok tercih ettiği bölümden bir tanesi. Neredeyiz Hasan şefim? Ana restoranımızın İtalyan kornerundayız. Harika. Neler yapıyoruz burada? Burada tamamen organik ürünlerden el yapımı makarnalarımızı yapıyoruz. Chef table'ımız var ve bütün ürünlerimiz bir alakart restoran gibi misafirlerimiz geliyor. Testing tabaklardan ürünlerini beğeniyorlar. Bize söylüyorlar. Garson arkadaşlar masalarında hizmet ediyor. Ya da damak zevklerine uygun tarif de yapabiliyorlar. İsterse diyebiliyor ki mesela ben el yapımı linguini'yi deniz mahsullü istiyorum. Evet. Ona özel linguini deniz mahsullü verebiliyoruz. Ve masaya servis yapıyorsunuz. Ve tamamen masaya servis yapıyoruz. Harika. Burada misafirlerimiz beklemiyor. Burada özel bir alakart hizmet veriyoruz. Emre şefim kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Peynir ne diyorduk buna Hasan şefim? Evet. Parmesan peyniri içinde şu anda Şu an linguinimiz linguini yapılıyor. yapıyor. El yapımı linguinimiz. Evet.
El yapımı derken Hasan Şef'im bu makarnaları biz Tamamen kendimiz burada kendimiz üretiyoruz. bütün her şeyini, malzemelerini kendiniz seçerek Tamamen yapıyorsunuz. organik yumurtalarla üretiyoruz. Harika. Onlarımız özel geliyor İtalya'dan. Gerçekten mi? Taş değirmende üretilmiş. Oo, çok Onlar güzel. geliyor. Taş değirmende Makinamız da öldürmüş bunlarla. İtalya'dan geldi. O zaman burası gerçek bir İtalyan alakartı gibi olmuş. Yani İtalyan Aslında- restoranını anımsattık. Aslında İtalyan alakartı var zaten ayrıyeten. Oradan da misafirlerimiz rezervasyonlarını yaptıktan sonra bir defa ücretsiz faydalanabiliyorlar. Evet. Ama bakın ana restoranda bile makarna severden için ne kadar güzel. Burayı da orijinal her bir gün ortam onlara yaşattık öğlen akşam. Evet. Ellerine sağlık Hasan Şef. Teşekkürler. sağ Görüşmek olun. üzere. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Restoranın en çok tercih edilen, daha doğrusu final bölümünde misafirlerin çok tercih ettiği bölüme geldik. Tabii ki tatlıları göstereceğiz. Ama önce Fırat Şef'imin künefelerinden bahsedelim. Burada her gün farklı sıcak tatlılar sunuluyor. Fırat Şef'im kolay gelsin. Bugünkü menüde künefe var. Tabii ki yine misafirlerimizden çok görmek istediği bizim meşhur yöresel tatlarımız, baklavalar, şöbiyetler, burmalar, kadayıflar da burada. Biraz gerçekten çok hareketli bugün restoran. Elimden geldiği kadar göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Sütlü tatlılar, kabak tatlıları, international tatlılar, mozaikler ve diğer bölümlerde bu şekilde misafirlerimize sunuluyor. Kısaca göstermek istedim. Herkes bizi bekliyor İbrahim. Gel devam edelim. Ve büfe görüntülerinden sonra biraz da oturma alanları ile ilgili size fikir vermek istiyorum. Her ne kadar restorana giriş sırasında genel dekorasyonu, masaların düzenini size göstermiş olsam da biraz daha bilgilendirici görüntüler paylaşmak istiyorum. Bugün büfeyi aslında biraz aceleye geldi. Otelde yoğunluk var. Misafirler de büfeden yemeklerini alırken hani onları bekletmemek ya da rahatsız etmemek için hızlı bir video oluşturdum. Ama en azından size fikir verecek görüntüler paylaşabildim diye düşünüyorum. XOK Parna'da genel durum bu şekilde. Bu arada unutmadan en çok merak edilen konuyu da açık getirelim. Tüm yemeklerde, tüm öğünlerde içecekleriniz masaya servis yapılıyor. Ve arkadaşlarımız zaten siz masaya otur oturmaz gelip siparişinizi alıyorlar. Biralar, meşrubatlar şişe servis olarak ve yine alkol kullanıyorsanız bunların hepsi özellikle mesela rakı konusunda neredeyse 15 farklı çeşit size seçenek olarak sunulabiliyor. Bunları da ek bilgi olarak sizlere aktaralım. Ve şimdi biraz da alakart restoranlardan görüntü aktarmak üzere bir üst kata çıkıyorum. Bu bölümde bir itirafım var. Benim XOK Parna'da en keyif aldığım restoran Seasons oldu. Burası çocuksuz gelen misafirlerimizin kullanabildiği club bölümünde hem havuzlar hem sahil hem odalar açısından misafirlerimizin daha sakin, daha dingin ve baş başa güzel sohbetler eşliğinde menüleri alabilecekleri bir restoran. Hem büfe şeklinde hem de masaya servis alakart olarak sipariş verebiliyorsunuz. Masalarda kare kodlar var. Oradan menüler seçebiliyorsunuz. Ve son derece minimalist, son derece özel ve kişiye özel hazırlanabilen. Bakın burada mesela ızgaralar, bonfileniz, antikotunuz, ahtapotunuz, somon veya levrek balık var. Pirzolanız, köfteniz, tavuk kanat veya şiş tavuk ne isterseniz seçebiliyorsunuz. Ve anlık olarak direkt sıcak bir şekilde tabağınızda masaya servis ediliyor. Mezelerinizi, salatalarınızı buradan seçebilirsiniz. Tabii ki buradaki görünenler dışında başka tercihleriniz var ise yine şef arkadaşlarımız size yardımcı oluyorlar ve hızlı şekilde servisinizi yapıyorlar. Son derece minimalist ve son derece keyifli bir alan burası. Ben XOK Parna'ya gelen misafirlerimizin özellikle hani çocuksuz gelen misafirlerimizin Seasons restorandan büyük keyif alacaklarını düşünüyorum. Gündüz saatlerinde burada bir paylaşım yapmıştım, bilgilendirmiştim sizi. Ama şimdi biraz daha detaylıca göstermek istedim. Ve ben de tesiste konaklarken bu ikinci veya üçüncü defa oluyor. Yemeklerimizi burada alıyoruz. Gerçekten çok keyifli. Aklınızda bulunsun. Bu arada hemen şöyle dönelim. Bardaki arkadaşlarla tanıştıralım sizi. Seasons restoranın servis barı bölümü. Kolay gelsin. Merhabalar. Mustafa. Burada Eren var. Pırıl pırıl arkadaşlarımız. Yine çok üst seviyede alkollü veya alkolsüz içeceklerinizi, şişe olarak sunulan meşrubatları, biraları tercih edebilirsiniz. Kahve çeşitleri sipariş verebilirsiniz. Çok güzel demleme çayları var. Ne arzu ediyorsanız anlık olarak hemen servisini yapıyorlar. Ekibin de bu konsept içerisinde çok büyük bir yeri olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar ortam lüks olsa da, şık olsa da onların etkin olması, onların size birebir ilgileniyor olması bence en önemli sebeplerden bir tanesi olacaktır memnuniyetiniz için. Burada durum böyle. XOK Parna'da akşam saatleri de gerçekten çok keyifli. Ben bu Kral Yolu'nu zaten videomuzun başında anlatmıştım size ama akşam saatlerinde de burada gerçekten çok keyifli bir ortam olduğunu göstermek istedim. Sağlı solda oturma alanları, dinlenme alanları. Gerçi misafirler şu anda yemek saati olduğu için burası biraz daha sakin ama az sonra yine oldukça coşkulu bir
caddeye dönüşecek ve sonrasında saat 9.30'da çok güzel bir şov var. Onu göstermeye çalışacağım size. Goat'tan bahsetmiştim. Burası gerçekten yani 24 saat vazgeçilmez uğrak noktalarından bir tanesi. Şimdi biz de şöyle yavaş yavaş sahile doğru bir yorgunluk atma yürüyüşü yapacağız. Güzel bir deniz havası alacağız. Sonra kısmet olursa biz de güzel bir akşam yemeğiyle günü sonlandırarak şov saatini bekleyeceğiz. Efendim XO Cape Arna'da ana restorandaki açık büfe görüntülerinin tesisteki ana restoran sunumu ile ilgili size fikir verdiğini düşünüyorum. Tabii ki akşam yemeğinizi deneyime dönüştürmek istediğinizde damağınızda iz bırakacak lezzetleri farklı ambiyanslarda, farklı dekorasyonlarda sizleri bekleyen alakart restoranlarda da deneyimleyebilirsiniz. Bu anlamda XO Cape Arna'da zannediyorum yanlış sanmıyorsam 5 tane alakart restoran var. Ben de tesiste hani ilk defa konaklıyoruz. Bugün ikinci günümüz. Aklımda tutmaya çalışıyorum. Ama gerçekten çok donanımlı ve misafirleri bekleyen çok özel hizmetlerin bulunduğu bir otel burası. Mesela şu anda bulunduğumuz Kafi isimli alakartta fine dining konseptinde kişiye özel lezzetlerin gerçekten çok özel deneyimleyeceğiniz şekilde sizlere sunulduğunu söyleyebilirim. Mesela bu alakartı tüm misafirler ücretsiz olarak bir defa deneyimleyebiliyorlar. Aynen hemen yan tarafta yer alan Sun Tuzu isimli Uzak Doğu ve Asya mutfağından lezzetlerin sunulduğu alakart restoran gibi. Tabii bunların iç alanları da var. Görüntüler ekleyerek size onları da kısaca göstermeye çalışacağım. Bir İtalyan alakartı yine misafirlerimize bir defa ücretsiz olarak rezervasyonu olmak kaydıyla hizmet veriyor. Onun dışında bir steakhouse var. Steakhouse'da menü ücreti ödüyorsunuz. Yani steakhouse'un ücretsiz olduğunu söylemek şu an için doğru değil ama ilerleyen zamanlarda bununla birleşik olurum bilemiyorum. Şu an için XO Cape Arna'da farklı dekorasyonlarda çok güzel lezzetler sunan alakart restoranların 3 tanesi konsept dahilinde tamamen ücretsiz olarak bir defa kullanımımıza sunulmuş durumda. Bu şekilde alakartlarla ilgili çok kısa fikir vermek istedim size. Yine diğer alakartlarla görüntüler ekleyerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. En azından ana restoran sunumundan sonra bu kadar şık ve kendine özgün menülerin sunulduğu güzel alakart restoranları da sizlere kısaca göstermiş olmak istedim. Şimdi çok enteresan bir laboratuvara giriş yapıyoruz. Benim daha önceki videolarımın hiçbirinde, hiçbir otelde görmediğiniz, benim de size anlatma fırsatı bulmadığım çünkü eşi benzeri olmayan bir laboratuvara giriyoruz. Bakın burada neler yapılıyor. Ben önce sizi Hoş geldiniz. Burak Bey'le tanıştırmak istiyorum. Merhabalar. Az önce çok kısa sohbet ettik. Ben dedim ki Burak Bey bir saniye bunları ben anlatamam. Çünkü ben de konuya çok yabancıyım. Lütfen bize yardımcı olun ve XO Cape Arna'da bu bölümde neler olduğunu bize özetleyin istedim. Burak Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bir ameliyat şeyinde, titizliğinde Evet. içeride çalışmalar yapılıyor. Burası alkol mühendisliği uyguladığımız bir alan. Biz sıfırdan alkol yapmıyoruz bu sene için. Evet. Önümüzdeki sene gireceğiz ona. Evet. Bu sene sadece var olan alkolleri, örneğin bir şişe şarabı, yüksek alkol elde edebilecek şekilde distille ederek daha sonrasında farklı botanikler, meyveler ya da işte aklınıza gelebilecek Çiçekler. herhangi bir çiçekle infüz ettikten sonra tekrar distilasyona sokuyoruz. Bunu ünlü markalar yapıyor. Ünlü markaların çeşitleri var. Mesela işte vodka raspberry şeklinde şişelenmiş ürünler var. Bunların nasıl olduğunu misafire göstermek amaçlı yaptığımız şeyler. Bunu yapmamızın asıl amacı alkol üreticilerinin bizim istediğimiz aromalarda ürün üretmemeleri. Evet. Biz daha seviyeler konusunda Evet. ve lezzetler konusunda, koku ve aromalar konusunda siz Evet. daha özel ürünler çıkarmak Tabii amacındasınız. Evet. kokteyl parfümlerinden tutun da barrel age yöntemlerine kadar. Sağ tarafta gördüğünüz Solera sistemdir. Evet. Bu alkollerin yaşlandırılmasıyla ilgili bir sistem. En üstten başlayarak 1/3 oranında bir alt kata, ondan 1/3 bir aşağı kata, en alta da 1/3 gelir. Burada amaç şeydir. En alttaki örneğin 5 aylık bir dinlendirme sağladıysanız üstten ne kadar yeni ürün eklerseniz ekleyin alttan her zaman 5 aylık ürünü alırsınız. Bu ünlü viski markalarının ya da işte ünlü şarap markalarının uzun süreli yıllara yayılmış kalitesini korumasını amaçlayan bir sistemdir. Sistem. Evet. Biz bunun aynısını burada da uyguluyoruz. Harika. Kendi distilasyonlarımızı bunun içerisinde bekletiyoruz. Daha sonrasında şu an içerisindeki örnekler 5 aylık. Harika. 5 ay boyunca aynı tadı, aynı kaliteyi, bundan 10 yıl sonra bile aynı kaliteyi almanızı Alabilecekler. sağlıyor. Peki misafirler buraya geldikleri zaman zannediyorum onlar için hazırlandı bu alanlarda. Evet. Oturup kendi damak zevklerine,
Önce uyumlu tadım- olan tabii. farklı lezzetleri keşfedebilecekler. Tabii Doğru ki. anlıyorum değil mi? Belki de hiç başka yerde tatmadıkları, ya bu tam bana göreymiş diyecekleri bir lezzeti keşfedebiliyorlar. Aynen öyle. Ve buna da siz vesile olmuş oluyorsunuz. Tabii ki. Biz öncelikle misafirlerimize tadım yaptırıyoruz. Bu tadım neticesinde hoşuna giden alkoller üzerinden, ki bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Bunların üzerinden farklı kokteyl kombinasyonlarımız var. Harika. Sadece burada işte istediğimiz aromalarla alkol yapmıyoruz. Bir de bunların kombinasyonlarıyla kokteyller hazırlıyoruz burada misafirlerimize. Aslında her şey yine misafirlerin burada hem o damak deneyimini yaşamalarını Tabii ki. ve gerçekten ya hani iyi ki buradayım, ben bunu da tattım, bunu da keşfettim demelerini sağlamak. Evet. Sonuçta memnuniyetlerini sağlamak. Burada tadım masamız var. Evet. Burada workshoplar düzenliyoruz. Evet. Buradaki amaç bir distilleri turuna çıktığınız zaman klasik bir tadım masasında karşılaşabilecekleri konsepti koyuyoruz. Örneğin şöyle göstereyim size. Hı hı. Ben de bu arada siz hazırlık yaparken en çok merak edilen soruyu sorayım. Buraya gelerek bahsettiğiniz konseptle hizmet almaları için ekstra bir ücret ödüyor mu misafirler? Hayır, ücretsiz. Evet. XOK Parna'nın misafirlerine Tabii ki. konsept halinde sunduğu inanılmaz bir deneyim olduğunu altını çizerek söyleyebiliriz. 3 adet Glencairn bardağı önlerinde duruyor. Hı hı. Dördüncüyü biz boş olarak bırakıyoruz. Ve burada cam pipetlerimiz var. Hı hı. Bunlar distillerlerde normalde daha büyükleri vardır. Fıçılardan çekmek için kullanılır. Biz burada kendimiz modifiye ettiğimiz alkollerin baş kısmından, göbek kısmından ve kuyruk kısmından birer şişe bırakıyoruz ve bunlardan tadım yapmalarını sağlıyoruz. Önlerinde tat skalası oluyor. Çünkü her insanın dil peptitleri beyne farklı algı gönderir. Algısı farklı. Evet. Bana göre muz gelir, size göre şeftali gelir. Evet. Onları işaretlemelerini sağlıyoruz. Aha. Her yudumda farklı bir deneyim. Aha. Son bardak ise en çok hangisini beğendilerse onlardan belli miktarda almalarını sağlıyoruz. Böylelikle kendi blendlerini yapmış oluyorlar. Damak zevklerine en uygun, algıda da en iyi Evet. hissedecekleri blend'i yakalamış oluyorlar. Distillerilerde bunları master blenderlar yapar. Sizin önünüze gelen o şişeli alkolün son halini belirleyen insanlardır onlar. Onlar da böyle baş, göbek ve kuyruk şeklinde tadım yaptıktan sonra oranları belirlerler ve seri üretime geçilir. Biz de misafire bu Bir imkanı standart yarattık. yakalamış olurlar. Tabii ki. Ama siz misafire göre bir algı... Kendi damak tadınızı Aynen yaratın öyle. burada. Aynen. Standarda mahkum etmiyorsunuz. Evet. Aslında ana fikir bu. Evet. Çok teşekkür ederim. Zamanınızı Rica aldım. ederim, ne Bizim demek. için de farklı bir deneyim oldu. Biz de öğrenmiş olduk. Ve XOK Parna'ya gelen misafirimizi burada en çok merak edilen soruyu yanıtladım. Herhangi bir ekstra ücret ödemeden böyle muazzam bir deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. Lütfen unutmayın, ana restoranın üst tarafındayız. Tarifini de ayrıyeten yine belirtmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Arkadaşlar üzere. çok teşekkürler. İçerisi gerçekten bir laboratuvar, bir ameliyathane çizdiğinde çok böyle teknolojik aletler falan. Biz de merakla izlemiş olduk. Görüşmek üzere. Görüşmek Kolay üzere gelsin. efendim. Sağ olun. Şimdi XOK Parna'da çok keyifli ve bizim damak zevkimize çok hitap edecek bir başka alakarttan bahsetmek istiyorum. Cucina dei Cugini diyorlar. Ben doğru telaffuz ettim bilmiyorum. Kuzenlerin mutfağı, bir İtalyan alakartı burası. Ve misafirlerimiz XOK Parna'daki tatilleri sırasında İtalyan alakartından bir defa ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Öncesinden rezervasyon yaptırmak kaydıyla ekstra ücret ödemeden şu anda bulunduğumuz İtalyan alakartından da bizim damak zevkimize çok yakın ama aynı zamanda international konsepte güzel İtalyan alakartından faydalanabilirler. Renkler, tasarım ve ortam bu şekilde. Şimdi, tabii dışarıda misafirler var ama şunu söyleyebilirim. Burası gibi 3 ayrı bölümü var restoranın. Hatta teras kısmı da var. Terası göstermemde bir sakınca yok. Çünkü gayet güzel hazır masaları da var. Ve böyle bir alakart restoranında yine açık büfe ana restorana alternatif olarak bir akşam yemeği deneyimi şeklinde sizlere sunulduğunda göstermek istedim. Aklınızda bulunsun. Şimdi size XOK Parna'nın en keyifli restoranını göstereceğim. Bu benim için böyle. Tabii sizler geldiğinizde farklı tasarımda, farklı ambiyanslarda alakart restoranları deneyimleyebilirsiniz. Ama şu anda bulunduğumuz The Duchess, özellikle çocuksuz gelen misafirlerimizin, ki şu anda adult bölümdeyiz ve club bölümünün, bloğunun hemen teras kısmında muhteşem bir manzaraya bakıyoruz. Fethiye Körfezi, Babadağ manzarasıyla beraber terasta enfes bir ortamda sizlere Fransız mutfağından ve international değişik lezzetlerden alakart olarak sunumların yapıldığı, üstelik
tesiste konaklayan misafirimize konaklama süresinin bir defa ücretsiz olarak sunulan bölümdeyiz. Duchess'ın bir başka özelliği akşam saatlerinde yemek sonrasında özellikle güzel bir müzik programı da misafirimize sunuluyor. Çok da donanımlı bir barı var. Yani burada sadece alakart restoranda yemek almak değil, aynı zamanda bakın hemen göstermek istiyorum. Çok güzel bistro bölümleri var. Burada manzara eşliğinde kokteyllerinizi yudumlayarak keyif yapabileceğinizi göstermek istedim. Biz de bu akşam İbrahim kardeşimle beraber yemeğimizi The Duchess'ta alacağız. Çünkü buraya ben ciddi anlamda ne derler? Yükseldim. Çok beğendim. Manzara muhteşem. Güzel de bir gün batımı var. Çok romantik bir ortam. Eşinizle beraber XO Parna'ya geldiğinizde The Duchess'ta keyifli bir akşam yemeğini konsept halinde alabileceğini de hatırlatalım. Şöyle bar kısmını da gösterelim. Arkadaşlarımız her zamanki gibi çok şık bir şekilde 3 gündür buradayız ve onların şıklığı size memnuniyetiniz yönünde sıcak bir şekilde hizmet vermeye çalışmaları dikkatimizi çekti. Tabii ki Duchess'ın kapalı alanı da var. Hızlıca orayı da gösterelim size. Yani klimalı bölümde oturmak isterseniz veya yani havayı serin bulursanız, içeride olmak isterseniz işte bu alanları da kullanabileceğinizi göstermek istedim. Bir başka alakart deneyimini daha burada videomuza ekleyerek XO Arna keşfimizi bu bölümünde tamamlamış olduk. Artık bundan sonra yani yemeğin ardından şov sahnesindeki görüntülerle geceye devam edeceğiz. Ama terası bir daha göstererek bu bölümü sonlandıralım. The Duchess'ta akşam yemeğimizde biz aslında Erdi kardeşime bıraktık. Restoran şefi kendisi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Erdi, sağ olasın. Biz öncesinden tanışıyoruz. Son tecrübeli, sonra işin ehli bir arkadaşımız. Dedi ki abi sen bana bırak. Bir de ortaya şöyle öyle verdi. Peki neler var masada, anlatır mısın Erdi? Beurre blanc soslu karidesimiz var efendim. Sosunda karides var efendim. Sosunda krema oluyor efendim. Limon suyu oluyor. Beyaz şarap sirkesi oluyor. Çok lezzetli. Bu karides haşlama mı oluyor Erdi? Evet efendim. Tamam. Haşlanıyor efendim. Kinoa salatamız var efendim. Misafirlerimiz tarafından çok sevilen ve tercih edilen bir salata efendim. Bir de burada burada soğuk başlangıcı. Evet efendim. İçinde efendim bal oluyor. Tereyağı oluyor ve acı şili biberi mevcut efendim. Bal ve acı şili. Tatlı acı acı yani. tatlı Vay. şey yaratılmış. Orada ne var Erdi? Burada en önemli detay Şato Biryan var efendim. Evet. Bu fırında pişirilmiş efendim. Yanında demi-glace sosumuz var efendim. Kuşkonmazımız var. Baby patatesimiz var. Ve sosumuz var efendim. Sana bonfile değil mi Erdi? Evet efendim. Peki. Şimdiden eline sağlık kardeşim. Müsaadenizle.